15. ayrım sayfa 94. Bu tartışmalar olurken bir yandan da hoparlörden girecek parolayı ya da başka deyişle "Açın susam açın" denmesini bekliyorlardı. Sonunda bekledikleri ses konuşmaya başladı. "Dikkat dikkat, içeridekiler gelip yiyeceklerini alsınlar. Şuna da önemli dikkatinizi çekiyorum. İçinizden bir ana kapıya çok yaklaşacak olursa, kendisine önce sözlü uyarı yapılacak, hemen geri çekilmezse ikinci uyarı bir kurşun olacak." Körler ağır ağır ilerledi. İşlerinden bazıları, daha yürekli olanlar, ana kapının bulunduğunu düşündükleri yere doğrudan ilerledi. Yeni edinmekte oldukları yön bulma yetisi henüz yeteri kadar gelişmemiş olan, dolayısıyla kendine fazla güvenemeyenler de duvar boyunca ilerlemeyi yeğledi. Böylelikle yollarını şaşırmayacak, köşeye geldiklerinde yapacakları şey, duvarla birlikte dik açı yaparak ilerleyip kapıya ulaşmak olacaktı. Hoparlördeki ses biraz önceki buyruğu sabırsız ve buyurucu bir tonla yineledi. Ses tonunda meydana gelen ve durumdan kuşkulanmak için bir neden bulunmayan kişilerin bile fark edebileceği bu değişme körleri korkuttu. İçlerinden biri, "Ben dışarı çıkmayacağım, bizi buradan çıkartıp hepimizi öldürmeyi düşünüyorlar" dedi. "Ben de çıkmıyorum" dedi bir başkası. "Ben de" diye yineledi bir üçüncüsü. Hareketsiz, kararsız öylece duruyorlardı. İçlerinden birkaçı dışarı çıkmak istiyordu ama yavaş yavaş hepsinin yüreğini korku sarıyordu. Ses bir kez daha çınladı. "Şu andan başlayarak 3 dakika içinde gelip yiyeceklerinizi almazsanız kasalar geri götürülecek." Bu tehdit işlerindeki korkuyu bastırmaya yetmedi. Onu yalnızca kapana kısılmış, saldırıya geçmenin zamanını kollayan bir hayvan örneği, beyinlerinin en dipteki mağaralarına çekilmeye zorladı. Korku içinde bir bedenin arkasına saklanarak merdivenin sahanlığında ilerlediler. Yiyeceklerin düşündükleri gibi el altında sıyrılamayacak kadar uzakta olduğunu göremezlerdi. Askerlerin hastalık bulaşır korkusuyla köylerin hepsinin sıkı sıkı tutunarak ilerledi, ipe yaklaşmamış olduklarını bilemezlerdi. Yiyecek kasaları, doktorun karısının ölüleri gömmek için bulduğu çubuğun bulunduğu yerin yakınında bırakılmıştı. "İlerleyin, ilerleyin" diye buyurdu çavuş. Körler düzgün biçimde ilerleyebilmek için itişip kakışarak sıraya girmeye çalışıyorlardı. Çavuş onlara bağırdı. "Kasalar orada değil, ipi bırakın, bırakın" dedim. "Sağa doğru ilerleyin. Kendi sağınıza doğru salak herifler. Sağ elinizin ne tarafta olduğunu bilmeniz için gözlerinizin görmesi gerekmiyor." Bu açıklama doğru zamanda yapıldı. Çünkü dar kafalı bazı körler verilen buyruğu doğru anlamamıştı. Onların mantığına göre sağ demek, konuşan kişinin sağ tarafı anlamına geliyordu. Böylelikle de kasaları kim bilir nerede aramaya hazırlanıyor, tutundukları ipin altından geçmeye çalışıyorlardı. Başka koşullarda olsa bu manzara onu izleyen en ciddi insanın bile kahkahalarla gülmesine yol açardı. Gerçekten de insanı gülmekten çatlatacak durumdaydılar. Bazıları emekleyerek, yüzleri yere yakın, kollarını öne uzatarak domuzlar gibi ilerliyor, başkaları da altında durdukları çatıdan uzaklaşırlarsa, içine girecekleri beyaz boşluğun onları yutacağından korkmuş olacak ki, tutundukları ipe umutsuzca asılıyor, kasalara ulaşıldığını belli edecek ilk çığlıklara kulak kabartarak öylece bekliyorlardı. Askerlere gelince, gözlerinin önünde güdük kalmış duyargalarını kopan bacağını bulabilmek için oynatıp duran topal yengeçlerden farkı olmayan bu salakların üzerine bilinçli olarak ateş açıp onları gözlerini kırpmadan öldürmek geçiyordu hepsinin içinde. Alay komutanının o sabah köylerin ortaya çıkardığı sorunun ancak sahte insan sevgisine boş verip bir bedene sağlığını kazandırabilmek için kangren olan uzvu kesip atar gibi hepsinin şu anda kör olanların ve ileride kaçınılmaz olarak kör olacakların ortadan kaldırılarak çözülebileceğini söylediğini biliyorlardı. Komutan bir benzetme yaparak kuduz olan köpeğin gereğini doğa yerine getirir demişti. Böyle süslü bir dilin güzelliğine yeterince duyarlı olmayan bazı askerler, kuduz köpeklerin bu körlerle ne ilgisi olduğunu bir türlü anlayamamıştı ama bir alay komutanının ağzından çıkan her söz altın değerindeydi. Gerçek altın değil elbette. Düşündüklerinde, gediklerinde ve yaptıklarında haklı olmayan bir insan o kadar yüksek rütbeye erişemezdi.
Körlerden birinin ayağı sonunda kasalardan birine takılmıştı, kasalara yapışmış. Burada diye bağırıp duruyordu. Bu adamcağız günün birinde görme yetisine yeniden kavuşacak olsa bu şaşırtıcı güzel haberi böylesine büyük bir sevinçle duyuramazdı herhalde. Birkaç saniye sonra öteki körler kolları bacakları birbirine karışarak, kasalara rastgele asılarak birbirleriyle "Bunu ben götürüyorum, hayır ben götüreceğim" diye tartışarak itişip kalkışmaya başlamışlardı bile. İpe yapışıp oldukları yerde çakılı kalanlar bir başka sinirlilik, bir başka korku sarmıştı. Gösterdikleri tembellik ya da öteklik yüzünden, yapılan paylaşımdan dışlanma korkusuydu bu. Ya yemek koşun yememek için bizim gibi kıçını havada yerlerde sürmeye yanaşmadınız öyle mi? Şimdi de biraz oruç tutun bakalım. Bu gibi durumlarda ne dendiğini anımsayın. Riske girmeyen avucunu yalar. Bu kesin düşünceden çok etkilenen körlerden biri tuttuğu ipi bırakıp kollarını boşlukta sallayarak gürültülerin geldiği yöne yürüdü. "Beni yok saymanıza izin vermeyeceğim." Ne var ki tartışmalar birdenbire kesildi. Yerde sürüklenen bir şeylerin çıkardığı sesler, boğuk bağırışmalar duyuluyordu yalnızca ve bu sesler kulağına birbirine karışan, hem her yönden hem de hiçbir yönden gelmiyormuş izlenimi bırakan bir ses yumağı halinde ulaşıyordu. Durdu, kararsızdı. Tuttuğu ipin sağladığı güvenli duruma geri dönmek istedi ama yön bulma duygusu yeterli değildi. Aydınlık gökyüzünde yıldızları göremezsiniz, kasaları taşıyan köyleri, merdivene doğru yönelten çavuşun buyruklar veren sesi duyuluyordu şimdi ama o ses, kasaları taşıyanlar için bir anlam ifade ediyordu yalnızca. Çünkü insanın kendisinden istenen yere ulaşabilmesi için önce nerede olduğunu bilmesi gerekir. İpe tutunmayı sürdüren kör kalmamıştı. İstedikleri yere gitmek için geldikleri yönün tersine dönmeleri yeterli olmuştu ve şimdi ötekilerin de sahanlığa ulaşmalarını bekliyorlardı. Yönünü şaşıran kör, bulunduğu yerden ayrılmaya cesaret edemiyordu. Bunadım içinde haykırdı. "Yardım edin bana, ne olur!" Askerlerin o anda ona namlularının ucundan bakmakta olduklarını, yaşamla ölümü birbirinden ayıran o belirsiz çizgiyi aşmasını beklediklerini bilmiyordu. "Ey kör efendi, yarın nasıl olsa başına gelecek olanı bugünden mi oldurmak istiyorsun?" diye sordu çavuş, hafif sinirli bir sesle. Çünkü komutanıyla aynı düşüncede değildi. "Bu felaketin yarın benim de kapımı çalmayacağını kim söyleyebilir?" Askerlere gelince, buyruk alır öldürür, buyruk alır ölürler. "Ben buyruk vermeden ateş etmeyin" diye bağırdı çavuş. Kör adam bu sözler üzerine ne büyük bir tehlike içinde olduğunu bir anda sezdi. Diz çöküp yalvarmaya başladı. "Ne olur yardım edin bana, ne yöne gitmem gerektiğini söyleyin." "Gel, böyle zavallı kör, böyle gel," dedi askerlerden biri sesinde sahte bir dostlukla. Kör adam ayağa kalkıp 3 adım attı. Sana olduğu yerde yeniden çakılıp kaldı. Askerin sözlerinden kuşku duymuştu. Gel demek git anlamına gelmiyor, buraya demek oluyordu. Evet, kesinlikle buraya, bu tarafa demek oluyordu. Yani çağrıldığı yöne geleceksin ve orada seni bir başka körlüğe götürecek koşuna buluşacaksın anlamına geliyordu. Bu bir anlamda niyeti bozuk bir askerin onu öldürmeyi düşündüğünü gösteriyordu. Çavuş bu girişimi verdi. 2 buyrukla anında önledi. Ona "Dur, geri dön" dedikten sonra aslında eline silah verilmemesi gerektiğinden kuşku duymadı. O disiplinsiz eri de sert bir buyrukla hizaya getirdi. Çavuşun iyi niyetle işe karışmasından cesaret alan ve bu arada merdivenlerin üzerindeki sahanlığa ulaşmış bulunan körler öyle bir şamata kopardılar ki çıkardıkları ses yönünü kaybetmiş kör adama manyetik kutup görevi gördü. Kendinden daha emin olarak Nostol'unu ilerlemeye başladı. Devam et" diyordu çavuş. Bu arada körler bir yarışta uzun ve gayretli bir koşunun son metrelerini izlermiş gibi alkış tutuyorlardı. Sahanlığa vardığında herkes onu kucakladı. O andaki koşular bunu gerektiriyordu. Çünkü insan gerçek dostlarını kara günde yaşadığı o tarihsizlik adında tanıyordu. Bu kardeşlik havası uzun sürmedi. Kargaşadan yararlanan birçok kör bu arada taşıyabildiği kadar çok miktarda kasayı yüklenip sıvışmıştı ve bu yakışıksız davranış yiyeceklerin dağıtımında elbette adaletsizliklerin yaşanmasına yol açacaktı. İyi niyetli insanlar
Kim ne derse desin böyle insanlar her zaman vardır. Bunun hiç de hoş bir davranış olmadığını utançla ileri sürerek durumu protesto ettiler. Birbirimize güvenmeyeceksek bu işin sonu nereye varır diyordu kimi körler. Güzel bir deyişle ve çok haklı olarak kimileri de. O serserilere iyi bir kötek atmak gerek diyordu tehdit dolu bir ses tonuyla. Körler binanın girişinde bir araya geldikten sonra söz konusu davranışın yarattığı nazik duruma çözüm bulmak için yapılabilecek en iyi şeyin geriye kalan kasaları. Neyse ki kasalar çift sayıdaydı. İki yatakhane arasında eşit olarak paylaştırmak olduğuna, ayrıca kaybolan ya da daha doğrusu çalınan kasaları soruşturmak için eşit sayıda üyeden oluşan bir komisyon kurmaya karar verdiler. Öncelik soralı konusunda bir süre tartıştılar. Bu aralarında artık adet haline gelmişti. Yani önce yemek yiyip sonra araştırma yapmak mı ya da bunun tersini mi yapmak gerektiğini tartıştılar. Baskın düşünce önce midelerini doldurmak sonra araştırma yapmaktı. Bunca saattir kursaklarına bir şey girmediği düşünülecek olursa bu çok doğaldı. Ayrıca arkadaşlarız da gömmemiz gerekiyor diye anımsattı birinci eczakhaneden bir gör. Onları daha öldürmedik ki gömerim diye yanıt verdi ikinci yatakhaneden şakacı bir gör. Sözcüklerle neşeli biçimde oynayarak. Hepsi güldü. Ne var ki konazlık yabandanın koğuşlarında olmadıklarını fark etmekte gecikmediler. Körler yiyeceklerin gelmesini beklemek için koğuşların kapılarında toplanmışlardı. Koridorlardan aceleyle geçen insanların ayak seslerini işittiklerini, buna karşın içeriye kimsenin girmediğini söylediler. Hele yiyecek kasalarıyla kimse girmemişti. Buna yemin edebilirlerdi. İçlerinden biri o 3 kağıtçıları ortaya çıkarmanın en emin yolunun herkesin kendi yatağının başına gitmesi olduğunu söyledi. Boş kalan yatakların o düzenbazların yatağı oldu. Böylelikle ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla da onları tepelerine binip bir güzel ıslatmak ve bundan böyle ortak mana saygı göstermek gibi çok kutsal bir ilkeye uymalarını sağlamak için çaldıkları yiyecekleri sakladıkları yerde ağızlarını şapırdatarak yiyip bitirdikten sonra geri gelmelerini beklemek gerekecekti. Çok yararlı ve derin bir adalet duygusunun izini taşıyan bu önerinin uygulanabilmesi. Saatlerdir dört gözle bekledikleri, şu anda artık soğumuş bununa ve Tanrı bilir ne zaman yiyebilecekleri sabah kahvaltısı konusunda karar almak gibi çok çetrefilli bir durumu da birlikte getiriyordu. Önce karnımızı doyuralım gedikörlerden biri ve bu öneri çoğunluk tarafından kabul edildi. Bu yüzden kızartıcı hırsızlıktan sonra ne yazık ki geriye kalan birazcık yiyecekte nefislerini karartabildiler. O sırada yürüs insanlar çaresiz olarak çok daha az ile yetinirken, hatta o kadarını bile bulamazken, yemek hırsızları eski ve soğaları dökük binanın gözden ırak bir yerinde sütlü kahve, elbette soğuk, galeta ve üzerine margarin sürülmüş ekmekten oluşan, böylelikle de beklenmedik biçimde zenginleşmiş kahvaltı ikişer üçer porsiyon alarak tıkınıyorlardı. Binanın birinci kaladındaki bazı körler, kuru ekmeklerini hüzünle kemirirken mikrofonun mikrop taşıyanın bulunduğu kesimlerdeki yemekleri almaya çağırdığını duyurdular. Yiyecek hırsızlığının yarattığı olumsuz havadan etkilendiğine kuşku bulunmayan körlerden birinin aklına bir fikir geldi. Binanın girişine kadar gidip onları orada beklersek bizi gördüklerinde ötleri patlar ve ellerinden düşürdükleri birkaç yiyecek kasasını almadan kaçarlar dedi. Ama doktor bunun ona iyi bir fikir gibi gelmediğini söyledi. Masum insanları korkutmak doğru olmazdı. Herkes yemeğini yedikten sonra doktorun karısıyla koyu renk gözlüklü genç kız karton kutuları, boşalmış süt ve kahve kaplarına, karton bardakları, kısacası yiyemeyecekleri her şeyi bahçeye taşıdılar. Çöpleri yakmamız, böylelikle de o korkunç sinek sürüsünden kurtulmamız gerek, dedi daha sonra doktorun karısı. Körlerin her biri kendi yatağına oturup sürüden kaçan koyunların ağlat ölmesini bekledi. Boynuzlu bunlar, başka bir şey değil, dedi kadın sesli biri. Düşüncesini başka türlü ifade etmeyi beceremeyen bir köylüye anımsattığını düşünmeden. Ne var ki ciğeri 5 para etmezler ortalıkta görünmüyordu. Çekiniyorlardı herhalde. İçlerinde buradaki körlerden birinin aklına gelen köte katma düşüncesini sezen biri vardı kuşkusuz.
Zaman ilerliyordu. Köylerin birçoğu yatmıştı. Biri uyumuştu bir de. Nedir bu yaptığınız Tanrı aşkına beyler? Burada yiyip içip yatmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Sonuçta kötü durumda olduğumuz söylenemez. Bir de yiyecekler yeterli olsa kendimizi otelde sanacağız. Başka türlüsü bizim için cehennem azabı olurdu. Kentte olsaydık gerçek bir cehennemde yaşardık. Sokakta tökezleyerek yürüdüğünüzü düşünün. Herkes sizden kaçardı. Aileniz yanınıza yaklaşmaktan korkardı. Ana sevgisi, evlat sevgisi hep bir anda uçup giderdi. Onların arasında bir kör olsaydım. Bana tıpkı buradaki gibi davranırlardı. Bir odaya kapatır. En büyük lütuf olarak da kapımın önünde bir kap yemek bırakırlardı. Akıl yürütmeye her zaman gölge düşüren ön yargılara ve tutkulara kapılmadan soğukkanlılıkla bakabilseydik, yetkilerin bütün körleri bir araya toplamalarının her birimize güzamlara yaptıkları gibi benzerlerimizin yanına birbirimizle iyi geçinmek üzere koymalarının büyük bir ileri görüşlülük olduğunu anlardık. Koğuşun dip tarafında yatan doktor bize örgütlenmemiz gerektiğini söylediğinde haklıydı. Gerçekten de bir örgütlenme sorunu söz konusu bizim için. Önce beslenme, sonra örgütlenme. İkisi de yaşamda en geçerli şeyler. Belirli sayıda disiplinli ve bizi bütün bu söylediklerimiz konusunda disiplin altına almayı bilen kişiler seçmek. Bir arada yaşayabilmek için yapılması gereken basit işlerin kurallarını saptamak. Örneğin süpürmek, yerleştirmek, yıkamak, temizlik söz konusu olduğu için bundan yakınmaya hakkımız yok. Bunun için bize sabun ve deterjan bile verdiler. Yatakları yapmak, özellikle de. Bu çok önemli. Kendimize saygımızı yitirmemek, bizi gözetim altında tutarken görevlerini yapan askerlerle tartışmaya kalkışmamak. Çünkü şimdiye kadar yeterince ölü verdik. İçimizdeki geceleri bize öyküler anlatabilecek birilerinin olup olmadığını araştırmak. Öykü, masal, anekdot hangisi olursa içimizden birisi İncil'i ezbere bilse, bunun bizim için ne büyük bir şans olacağını bir düşünün. Dünyanın yaratılışından bu yana bütün olup bitenleri yeni baştan öğrenirdik. Önemli olan insanların birbirini dinlemesidir. Bir radyomuzun olmaması ne büyük şanssızlık. Müzik insanı her zaman eğlendirir. Ayrıca haberleri dinleyebilir. Örneğin yakalandığımız hastada bir çare bulunup bulunmadığını öğrenebilirdik. Bütün bunlar bizi ne çok sevindirirdi. 16. ayrı, sayfa 100. Bu anada olması gereken oldu. Sokaktan silah sesleri geldi. Bizi öldürmeye geliyorlar diye bağırdı biri. Sakin olun dedi doktor. Mantıklı olalım. Bizi öldürmek isteselerdi içeri girip ateş ederlerdi. Sokakta değil. Doktor haklıydı. Çavuş askerlere havaya ateş etme buyruğu vermişti. Yoksa parmağı tetite tam ateş iteceği sırada birden kör olan bir er falan söz konusu değildi. Ayrıca otobüslerden itiş kakış iner yeni körleri bir arada tutup söz dinlemelerini sağlamanın başka yolu olmadığını da göz ardı etmemek gerekir. Sağlık Bakanlığı Savunma Bakanlığı'na uyarmıştı. Size 4 otobüs dolusu kör göndereceğiz. Yani kaç kişi? Yaklaşık 200 kişi. Bütün bu insanları nereye yerleştireceğiz? Binanın sağ kanadında köylere ayrılmış 3 yatakhane var. Elimizdeki bilgilere göre bunların toplam kapasitesi 120 kişi. Şu anda içeride öldürmek zorunda kaldığımız yaklaşık 12 kişiyi düşersek 60-70 kişi var. Çözüm basit. Yatakhanelerin hepsini dolduracağız. Ama bu durumda mikrop taşıyan körlerle doğrudan temasa geçmiş olacaklar. Büyük bir olasılıkla er geç onlar da kör olacaklar. Ayrıca duruma bakılırsa hastalığın hepimize zaten bulaşmış olduğunu düşünüyorum. Körlerin gözünden giymediği tek bir kimse kalmadığına kuşku yok. İyi güzel de körler görmediğine göre hastalığı gözleriyle nasıl bulaştırıyorlar bir türlü anlayamıyorum. Generalim, bu hastalık bana göre dünyanın en mantıklı hastalığı. Görmeyen göz, gören göze körlüğü bulaştırıyor. İşte bu kadar basit. Burada bir albay var. Bu işin çözümünü, kör olan insanları öldürmekten geçtiğini ileri sürüyor. Kör olmak yerine ölmeleri istatistik bakımda büyük bir değişiklik getirmez. İyi de kör olmak ölmek değil ki. Evet ama ölmek kör olmak demek. Tamam öyleyse bize 200 kadar kör gönderiyorsunuz. Evet. Peki otobüs şoförlerini ne yapacağız? Onları da içeri alacaksınız.
Aynı gün akşama doğru Savunma Bakanlığı Sağlık Bakanlığı'na telefon etti. "Haberi duydunuz mu? Size sözünü ettiğim albay oldu. Şimdi ne düşünüyor peki?" Düşündü bile. Bir kurşunla beynini dağıttı. Söylenecek bir şey yok. Davranışı çok tutarlı. Orada herkese örnek olmaya her zaman hazırdır. Giriş kapısı ardına kadar açıldı. Çavuş, kışla geleneklerinin etkisine belli saflar halinde sıra oluşturmak istedi ama köyler buna bir türlü beceremiyorlardı. Ya yana geldiklerinde ya 5'ten fazla ya da daha az saflar oluşturuyorlardı. Askeri düzenden haberi olmayan sivil vatandaşlar olarak sonunda düzensiz biçimde girişe yığıldılar. Hatta benzeri felaket durumlarında uyulan kurallar akıllarının ucuna bile gelmediğinden kadınları ve çocukları ön tarafa almadılar. Silah sesleri yalnızca havaya atılan kurşunlardan çıkmamıştı. Otobüs şoförlerinden biri gözlerinin çok iyi gördüğünü söyleyerek köylerin arasına katılmaya karşı çıkmış, sonuçta ölü olmanın kör olmak demek olduğunu ileri süren Sağlık Bakanlığı 3 saniye sonra haklı çıkmıştı. Unutmadan bunu da belirtmemiz uygun olur. Çavuş zaten bildiğimiz buyrukları onlara da verdi. Dost sonra ilerleyin. İleride 6 basamaklı bir merdivene ulaşacaksınız. 6 basamak dedim. Oraya vardığınızda ağır ağır yukarı çıkın. İçinizden biri tökezleyecek olursa, daha sonra başınıza gelecekleri düşünmek bile istemiyorum. Bu arada ipe tutunarak ilerlemeleri konusunda bir şey söylemedi ama bu da çok anlaşılır bir davranıştı. Çünkü körler ipi kullanmaya kalkışırlarsa hep birden içeri girmeleri aylar sürerdi. Köylerin hepsi şimdi kapının bu yanında olduğundan içi rahatlayan çavuş, "Dikkat!" diye uyarıyordu onları. Sağ tarafta 3, sol tarafta da yine 3 koğuş var. Her koğuşta 40'ar yatak bulunuyor. Aileler birbirinden ayrılmasın. Tek özlememeye dikkat edin. İçeri girerken sayım yapın. Her şey yolunda gidecek. Telaş etmeden yerleşin. Hiç telaş etmeyin, yiyecekleriniz daha sonra gelecek. Bu kadar çok sayıda körü, meleyerek mezbahaya giden koyun sürüsü gibi düşünmemek gerek. Sıkış tepiş durdukları doğru, ne var ki onlar geldikleri yerde de zaten öyle yaşıyorlardı. Dip dibe, birbirlerinin soluklarını yüzlerinde, enseden de duyumsayarak, kokularını alarak. Kimileri ağlıyor, kimileri korkuyla ya da öfkeyle bağırıyor. Kimi körlerde lanet kusuyor. Bunlardan biri korkunç fakat boş bir tehdit savurdu. "Sizi bir gün elime geçirirsem," bu sözleri askerlere söylüyordu sanırım. "Gözlerini soyacağım." Merdivenlere ilk önce ulaşanlar orada durdular. Bu kaçınılmazdı. Önlerine çıkan basamağın yüksekliğini ve derinliğini ayaklarıyla yoklamak zorundaydılar. Birkaç arkadan gelenlerin itmesine öne kapaklandı. Neyse ki birkaçının kaval kemiğinin sıyrılması dışında önemli yaralanmalar söz konusu olmadı. Çavuşun kesin uyarıları, hayır duası işlevi görmüştü herhalde. Kalabalığın büyük bir bölümü girişte toplanmıştı ama 200 kişinin yerleşmesi o kadar da kolay değildi. Özellikle kimsenin rehberlik etmediği bir körler ordusu söz konusu olduğunda. Zaten üzüntücü olan da bu duruma bir de binanın çok eski, iç düzeninin de işlevsellikten yoksun oluşu ekleniyordu. Mesleğini çok iyi bilen bir çavuşun. Her iki yanda da 3'er yatakhane var, gemesi yeterli değildi. Binanın içinin nasıl olduğunu da bilmek gerekiyordu. Örneğin kapı girişleri o kadar dardı ki huni ağzından farkı yoktu. Ayrıca koridorlarda binayı dolduranlar kadar mantıksızdı. Nerede başladığını, neden orada başladığını bilemediğiniz gibi nerede bittiğini, ya amaçla öyle yapıldığını da bilemiyordunuz. Körler ordusunun başını çekenler içgüdüsel olarak 2 sıraya ayrılmıştı ve sıralardan her biri içeri girebileceği bir kapı arayarak duvarlar boyunca karşılıklı ilerliyordu. Kat ettikleri yol boyunca önlerinde onları tökezletecek eşya bulunmadığını düşünürsek, bunun güvenli bir yöntem olduğuna kuşku yoktu. Yeni gelenler gerekli beceriyi ve sabrı göstererek er geç yeni yerlerine yerleşeceklerdi ama bunun gerçekleşmesi sol sıranın başında ilerleyenler ile mikrop taşıyanlar arasında patlak veren kavganın sonucuna bağlıydı. Böyle bir kavganın çıkmasını zaten beklemek gerekiyordu. Daha önce alınan karara göre, hatta Sağlık Bakanlığı bu konuda bir yönetmelik hazırlamıştı. Binanın o kanadı körlük mikrobunu taşıyanlara ayrılacaktı.
içeriye kapatılanların hepsinin çok büyük bir odasılıkta sonunda kör olacağı öngörülebilirdi. Bu doğruydu. Öte yandan en yalın mantığa dayanarak gözleri gördüğü sürece körleşme yazgılı olmadıkları da ileri sürülebilirdi. Bu da doğruydu. Oturduğunuz yerde sakin sakin oturuyorsunuz. Tanık olduğunuz kanıtlar tersine de gösterse en azından kendinizin bu işten sıyrılacağınızdan eminsiniz. Oysa birden size dehşet uyandıran o insanların maykuş sesleri çıkararak sürü halinde size doğru gelmekte olduğunu görüyorsunuz. Mikrop taşıyanlar önce bunların kendileri gibi taşıyıcı grubu olduğunu sandı ama bu yanılgı kısa sürdü. Gelenler tam anlamıyla gördü. Buraya giremezsiniz. Bu bölüm bize ayrıldı. Köyler için değil, öteki bölüme gitmeniz gerekiyor diye bağırdı kapıda nöbet tutanlar. Köylerden birçoğu geri dönüp kendine içeri girecek başka bir kapı aramaya davrandı. Onlar için sağ ya da sol taraf olmuş hiç fark etmiyordu. Oysa dışarıdan içeri girmekte olanların oluşturduğu kitle, öndekileri kaçınmaz olarak ileri itiyordu. Mikrop taşıyanlar kapılarını tekme tokat savunuyor, köyler de buna ellerinden geldiğince karşılık veriyordu. Rakiplerini görmüyor, buna karşın tekmelerin hangi yönden geldiğini çok iyi anlıyorlardı. Giriş, 200 kişiyi birden alacak büyüklükte olmadığı gibi daha hızını da alamazdı. Dolayısıyla kalabalık, mahçiyer çınar ve oldukça geniş olan kapının girişinde çok kısa süre içine sıkışıp kaldı. İleri ya da geri gitmeye olanak yoktu. İçeride sıkışıp ezilenler, çevrelerine çifteler savurarak, sıkıştıranlara girsek atarak kendilerini savunmaya çalışıyordu. Çığlıklar işitiliyor, kör çocuklar ağlıyor, kör kadınlar bayılıyor. Bu arada içeri girmeyi başaramayan birçok insan, bu solaklar sürüsünün neden kıpırdamadığını anlayamayan askerlerin bağırmalarına dehşete düştüğünden, öndekileri giderek artan şiddetle itiyordu. Bu kargaşadan ve bir an sonra karşı karşıya kalacakları ezilme tehlikesinden kurtulmak isteyenlerin kendilerini sakınmaya çalışması yüzünden geriye doğru bir dalgalanma meydana geldiğinde korkunç bir an yaşandı. Kendimize içeri girenlerin büyük bir bölümünün birdenbire yeniden dışarı çıkmaya başladığını gören askerlerin yerine koyalım. O anda akıllarına olabileceklerin en kötüsü geldi. Köylerin hep birlikte dışarı çıkacağını düşündüler. Daha öncekilerin başına ne geldiğini unutmayalım. Bunu yapmaları gerçek bir kıyma yol açabilirdi. Neyse ki çavuş bir kez daha duruma egemen oldu. Herkesin dikkatini çekmek için tabancasını havaya ateş ederek megafondan bağırdı. Sakin olun. Merdivenlerde olanlar biraz geri çekilsin. Araya mesafe koyun. İçişmeyin. Birbirinize yardımcı olun. Bunu söylemek kolaydı. İçerideki boğuşma devam ediyordu. Ne var ki köylerin büyükçe bir kitle olarak sağ kapıya yönelmesiyle binanın girişi yavaş yavaş rahatladı. Burada bulunan köyler onları şimdiye kadar boş duran 3. yatakhaneye götürmeye, ayrıca 2. yatakhanedeki boş yataklara yerleştirmeye başlamışlardı. Bu savaşın bir an için mikrop taşıyanların lehine sonuçlanacak gibi göründü. Bunun nedeni onların daha güçlü olmaları ya da gözlerinin henüz görmesi değil. Köylerin karşı taraftaki kapıdan içeri girebildiğini anlamaları, böylelikle de çavuşun askerlere savaş stratejilerini ve temel taktiklerini anlatırken kullanabileceği deyimle sıcak teması kesmeleriydi. Kapılarını kahramanca savunan taşıyıcıların sevinci yine de uzun sürmedi. Binanın sağ tarafında bulunan kapıdan içeride yer kalmadığını, bütün yatakhanelerin dolduğunu bildiren bağırmalar duyulmaya başlandı. Bu arada birçok kör içeridekilerin itmesine kendini yeniden girişte buldu. Ayrıca bu ileri geri hareket kapının ağzıyla şişe mantarı gibi sıkışmış kitlenin gevşemesine yol açtığından dışarıda kalanların kendilerini içeri atarak askerlerin tehdidinden kurtulup bundan böyle yaşayacakları çatının altına girmelerini sağladı. Öte yandan pratik olarak aynı anda meydana gelen bu iki hareket sonucu biraz önce kapının önünde yarım kalan kavga yeniden alevlendi. Yumruklaşmalar, bağırışmalar yeniden başladı. Bu yetmiyormuş gibi iç avluya açılan kapıya sıkışma sonucu keşfedip zorunlu olarak oraya doluşan körler içeride ölülerin bulunduğunu bağırarak söylemeye başladılar. Kendilerini ellerinden geldiğince geri atmaya çalıştılar. "Burada ölüler var, burada ölüler var" diye yineliyorlardı.
Onlardan sonra sıra kendilerine gelecekmiş gibi binanın girişine bir anda benzene ancak büyük felaket anlarında rastlanabilecek öfkeli bir anafor oluştu. İnsan kitlesi daha sonra ani ve umutsuz bir itkinin etkisine, önüne çıkan her şeyi kendisiyle birlikte sürükleyip sol kanada doğru atılarak mikrop taşıyanların direncini kırdı. Bunların çoğu taşıyıcı olmanın ötesine geçip kör olmuşlardı bir de. Geriye kalanlar da bu karanlık yazgıdan kurtulabilmek amacıyla deli gibi koşturup duruyordu. Ama boşuna. Asada hepsi kör oldu. Hepsinin gözleri, koridorları, yatakhaneleri, boşluğun tamamını kabaran bir deniz gibi kaplayan o iğrenç beyazlık içine boğuldu. Dışarıda, binanın girişinde, avluda ne yapacaklarını bilemeyen körler oradan oraya sürüklenip duruyordu. Kimi aldığı darbelerden iki büktüm olmuş, kimi de ayaklar altında ezilmişini. Her zaman olduğu gibi bunların çoğunu yaşlılar, kadınlar, çocuklar oluşturuyordu. Henüz koruma altına alınmamış ya da daha şimdiden korumasız kalmış kişilerdi bunlar. Bütün bu olup bitenlerin sonucunda gömecek daha fazla ölünün ortaya çıkmamış olması bir mucizeydi. Yerlerde sahibini kaybetmiş ayakkabıların yanında dağınık olarak çantalar, bavullar, torbalar duruyor. Bu insanların bundan böyle sonsuza kadar yitirdiği son zenginlikler bunlar. Çünkü kayıp eşya bürosuna giden bir kişi bu eşyalardan birinin kendine ait olduğunu ileri sürüp götürebilir. Gözünü siyah bantla örtmüş yaşlı bir adam avludan içeri girdi. O da eşyalarını kaybetmiş ya da hiç eşya getirmemiş. Oradaki ölülere ayağa takılar ilk kör o olmuştu. Ne var ki bağırmadı. Onlarla birlikte kaldı, onların yanında durarak ortadan yatışmasını, sessizliğin geri gelmesini bekledi. Tam 1 saat bekledi. Kendine barınacak bir yer arama sırası sonunda ona da geldi. İleri uzattığı kollarıyla ağır ağır yolunu bulmaya çalıştı. Sağ kanattaki ilk yatakhanenin kapısını keşfetti, içeriden gelen sesleri duydu, bunun üzerine içeri seslendi. "Burada bana bir yatak var mı?" 17. ayrım, sayfa 106. Bölüm 8. Bu kadar çok sayıda körün gelmesi bir avantajı da beraberinde getirmiş görünüyordu. İyi düşünecek olursa aslında 2 avantaj söz konusuydu. Bunlardan ilki, deyim yerindeyse psikolojikti. Çünkü yeni kiracıların gelmesi aslında her an bekleniyordu. Ayrıca bina sonunda dolmuştu. Komşularla bundan böyle, şimdiye kadar olduğu gibi yeni gelenlerin araya girmesine, bağların sürekli yeniden kurulmasını gerektiren kesintili ilişkiler değil, tersine kalıcı, sürekli ilişkiler kurup bunu koruma olanağı doğmuştu. İkinci avantaja gelince, doğrudan ve yaşamsal olarak pratik ağırlıklıydı. Çünkü sayılarının az olması dolayısıyla yumuşak maçlı davranmaya eğilimle zaman zaman meydana gelen aksaklıklar yüzünden yiyeceksiz kalmaya ya da gecikmelere ses çıkarmayan yaklaşık 35 kişiye yiyecek sağlarken aynı hizmeti birdenbire huyu suyu, kökeni ve karakteri birbirinden çok farklı 240 kişiye birden vermek durumunda kalan sivil ve asker otoriteler işin önemini ve sorumluluğunu çok iyi kavramıştı. 240 kişi dine kolay, hatta daha da fazlası. Çünkü yatacak yer evet bulamamış, en az 20 kişi de yerlerde yatıyor. Kim ne derse desin, 10 kişiye yetecek yiyeceği 30 kişiye dağıtmak yine 240 kişiye yetecek yiyeceği 260 kişiye dağıtmanın aynı şey olmadığını da kabul etmek gerekir. Arada çok az fark olduğunu söyleyeceksiniz. Öyle olsa bile bu durum otoritelerin birdenbire artan bu sorununun bilincine varmalarına, ayrıca hiç de yabana atılmayacak bir varsayım olarak yeni ayaklanmaların patlak vermesinden korkup tutumlarını değiştirmelerine ve yeterli miktarda yiyeceğin belirli saatlerde düzenli gönderilmesine karar vermelerine yol açtı. Tanık olmak zorunda kaldığımız her bakımdan kınanacak o kavgadan sonra o kadar körü bazı küçük itişip kakışmalar olmaksızın yerine yerleştirmek elbette kolay değildi. Bu da anlamak için çok yakın zamana kadar gözleri gören ama artık kör olan o zavallı mikrop taşıyıcıları, birbirinden ayrılan çiftleri, kaybolan çocukları 2 ya da 3 kez ayaklar altında kalan, itilip kakılanların yakınmalarını, çok sevgili eşlerini kaybeden ve hala bulamamış olanları düşünmek yeterli olur sanırız. Bu zavallı insanların çektikleri acıyı unutmak, onları yok saymak için insanın bütünüyle duyarsız olması gerekir.
Bununla birlikte öğle yemeğinin geldiğini bildiren duyurunun herkesin yüreğine su serpen bir merhem etkisi yaptığını da yadsıyamayız. Bu kadar büyük miktarda yiyeceğin bir araya getirilip bu kadar çok mağazın doyurulması için dağıtım yapılmasının, bu işin uygun düzenlemede ve gerekli disiplini sağlayacak bir baştan yoksun olarak gerçekleştirmesinden doğan yeni çekişmelere yol açtığına kuşku olmasa da, içeride havanın çok değiştiğini kabul etmeliyiz. Hem de düşünülemeyecek ölçüde, çünkü eskiden akıl hastanesi olarak kullanılan binanın tümünde şimdi ağızlarına attıkları lokmayı hep birlikte çiğneyen 260 ağzın çıkardığı sesten başka ses duyulmuyordu. Yemek bittikten sonra artıkları kim temizleyecek? İşte size şu an için yanıtsız kalan bir soru, herkesin iyiliği için uyulması gereken iyi davranış kurallarının papağan gibi iğnelenmesi hoparlörden ancak akşama doğru duyulacak. Yeni gelenler bu kurallara ne kadar uyacak bakalım. Binanın sağ kanadındaki ikinci koğuşu işgal edenlerin ölülerini gömmeye sonunda karar vermiş olmaları yabana atılacak gibi bir gelişme değil. En azından o kokudan kurtulmuş olacağız. Böylelikle yaşayanların kokusuna alışmamız, mide bulandırıcı da olsa, daha kolay olacak. Birinci koğuşa gelince, belki de en önce işgal edilen koğuş olduğundan, dolayısıyla da körlüğe alışmaya daha uzun zamandan bu yana başladığından, orada kalanlar yemeklerini yiyip bitirdikten 15 dakika sonra yerlerde tek bir yağlı kağıt parçası, unutulmuş tek bir tabak, içinden yere sulu yemek arttığı damlaya tek bir kap görünüyordu. Bütün yemek artıkları toplanmış, küçük kaplar büyük kapların içine yerleştirmiş, daha kirli olanlar, daha temiz olanlar içine konmuş. Bütün bu işler yemek artıklarının toplanmasında olabildiğince etkinlik sağlama ve işlerin kotarılması için gerekli enerjiden olabildiğince tasarruf etme kaygısından da akılcı sağlık kuralları uyarınca yerine getirilmişti. Bu tür toplumsal davranışları zorunlu olarak belirlemesi gereken zihniyet hemen ortaya çıkmadığı gibi kendiliğinden de doğmaz. Bizi ilgilendiren durumda ise söz konusu iyi davranışlar bir kadının, yani yatakhanenin dibinde yatan göz doktoru körün karısının eğitici davranışından doğan kesin etki sayesinde, yani onu bıkıp usanmadan yineleyip durdu. Bütünüyle normal insanlar gibi yaşama yeteneğimizi yitirmiş olsak da yaşamımızı hayvanlar gibi sürdürmemek için elimizden geleni yapmalıyız sözleri sayesinde gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu yalın ve temel nitelikteki sözleri o kadar çok yineledi ki koğuşun geriye kalanı bu deyişi sonunda özlü söze, özdeyişe, öğreti, hatta yaşam kuralına dönüştürdü. Gereksemelerin ve içine bulunulan koşulların daha iyi anlaşılmasını sağlayan bu zihniyetin gözü siyah bantlı yaşlı adam başını koğuşun kapısından içeri uzatıp "Burada benim yatabileceğim bir yatak var mı?" diye sorduğunda çok candan biçimde olmasa da iyi niyetle karşılanmasıyla katkıda bulunduğu ileri sürülebilir. İleride doğuracağı sonuçlar bakımından mutlu bir rastlantı olarak boş bir yatak vardı, tek bir yatak. Böylesi bir kuşatmadan sonra nasıl boş kalabildiğini varın siz düşünün. Otomobil hırsızı o yatakta tarifi olanaksız acılar çekmişti. Belki de bu yüzden o yatağın çevresinde acılardan oluşan bir aile kalmış, buysa insanların yaklaşmasını engellemişti. Dolayısıyla yaskılın ağlarını gizemli biçimde örmesi sonucu o yatak iştah kabartıcı bir dokma olarak kalmıştı. Ayrıca bu karşılaştığımız ilk rastlantı değildi. Tam tersine bu yatakhane gözünün şikayeti olduğu için doktorun muayenehanesine giden ilk hastayı ağırladıktan sonra işin bu kadarla kalacağı düşünülürken o muayenehaneye giden öteki hastaların da hepsini ağırlamıştı. Doktorun karısı her zaman olduğu gibi kendi varlığını başkalarına sezdirmek istiyormuşçasına kocasının kulağına çok alçak sesle fısıldadı. O da belki senin hastalarından biriydi, yaşlı bir adam. Başşeker, birkaç tel saçı var. Gözünde de siyah bir bant var. Sen bana böyle bir adamdan söz etmiştin, anımsıyorum. Bat hangi gözünde? Sol gözünde. Öyleyse o olmalı. Doktor yatakların arasından ilerlerken sesini biraz yükselterek "Bize yeni katılan kişiye dokunmak istiyorum. Ben ona doğru giderken o da bana doğru gelebilir mi?" dedi. Yolun yarısına çarpıştılar.
Birbirini antenleriyle tanımaya çalışan karıncalar gibi parmaklar parmaklara değdi ama bu tanışma karıncaların tanışması gibi olmayacaktı. Doktor, yaşlı adamın yüzüne dokunmak istediğini söyledi ve gözündeki bandı hemen keşfetti. "Hiç kuşku yok, siz burada bulunması gereken son hastasınız. Yani gözü bantlı hastasınız," diye bağırdı. "Ne demek istiyorsunuz? Kimsiniz siz?" diye sordu yaşlıda. "Ben sizin göz doktorunuzum ya da göz doktorunuzdum. Anımsayın. Katarat ameliyatınızın tarihini saptamıştı." "Nasıl tanıdınız beni?" "Daha çok sesinizden. Çünkü ses göremeyen insanın görme duyusudur." "Evet, öyle. Şimdi ben de sizin sesinizi anımsıyorum. Böyle bir rastlantıya kim inanırdı doktor? Beni artık ameliyat etmeniz gerekmiyor. Bu hastalığa bir ilaç gerekiyorsa artık ikimize de gerekiyor." "Doktor, içinde yaşadığım dünyayı ameliyat olduktan sonra tanıyamayacağımı söylemiştiniz bana. Bunu anımsıyorum. Ne kadar haklı olduğunuzu şu anda artık ikimiz de biliyoruz." "Ne zaman kör oldunuz?" "Dün akşam. Ve sizi hemen buraya getirdiler, öyle mi?" Dışarıda insanların içine düştüğü korku o kadar büyük ki kör olduğunu fark ettikleri insanları yakında öldürmeye bile başlayabilirler. "Burada daha şimdiden 10 kişiyi öldürdüler," dedi bir erkek sesi. "Evet, onları fark ettim," diye doğallıkla yanıt verdi gözü siyah pantlı yaşlı adam. "Onlar öteki koğuştandı. Bize gelince biz kendi ölülerimizi hemen gömdük," diye ekledi aynı ses, verdiği raporu bitirircesine. Koyu renk gözlüklü genç kız yaklaşmıştı. "Beni anımsıyor musunuz?" "Koyu renk gözlük takıyordum." "Çok iyi anımsıyorum. Gözümdeki katarakta karşın çok güzel bir kız olduğunuzu anımsıyorum." Genç kız gülümsedi. "Teşekkür ederim," dedi ve yerine döndü. "Küçük çocuk da burada," dedi. "Ben annemi istiyorum," dedi çocuğun sesi, uzak ve yararsız bir ağlamada yorulmuş gibi. "Ve ben, kör olanların ilkiyim," dedi birinci kör. "Burada karınla birlikteyim." "Ben de muayenehanedeki sekreterim," dedi sekreter kız. Doktorun karısı, "Şimdiye kadar kendini tanıtmayan tek kişi benim," dedi ve kendini tanıttı. Yaşlı adam bunun üzerine iyi kabul gördü, bu insanlara teşekkür edermişçesine, "Bir radyom var," dedi. "Radyomu?" diye bağırdı koyu renk gözlüklü genç kız. Ellerini çırparak, "Müziğimiz olacak, ne mutluluk." "Evet ama küçük bir pilli radyo. Binerde yaşam boyu dolu kalmıyor," diye anımsattı yaşlı adam. "Buna da sonsuza kadar kalacağımızı söylemeyin bana," dedi birinci kör. "Hayır, sonsuza kadar değil, sonsuzluk bize göre her zaman çok uzun bir süre olarak kalacak." "Radyo, haberleri dinlememizi sağlayacak," dedi doktor. "Ve biraz da müzik," diye üsteledi koyu renk gözlüklü genç kız. "Herkes aynı tür müzikten hoşlanmaz. Buna karşın dışarıda neler olup bittiğini öğrenmek ister. Dolayısıyla radyoyu ekonomik olarak kullanmak iyi olur." "Ben de aynı şeyi düşünüyorum," dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Küçük radyosunu ceketinin dış cebinden çıkarıp açtı. İstasyon aramaya başladı ama eli ayar düğmesine henüz alışmadığında istasyonların tam üstüne durmakta zorluk çekiyordu. Başlangıçta yalnızca hışırtılar, bölük pörçük müzikler ve konuşmalar işitildi. Sonunda ile alıştı. Radyodan net bir müzik sesi yükseldi. Bu müzik biraz kalsın, ne olur diye yalvarıyordu koyu renk gözlüklü genç kız. Bu arada adam radyoda bir konuşma yakalamıştı. "Haber programı değil bu," dedi doktorun karısı. Sonra aklına öylesine gelmiş gibi yaparak, "Saat kaç acaba?" diye sordu. Ne var ki bu sorunun yanıtını kimsenin veremeyeceğini biliyordu. İstasyonları arayan İbre küçük kutudan sesler çıkarmayı sürdürüyordu. Sonunda durdu, bir şarkı çalıyordu. Pek öyle sevilip tanınmayan bir şarkı. Ne var ki öyle yavaş yavaş yaklaştı da tek demiyorlar. Önlerinde bir şeyin vardığını sezer sezmez duruyorlar ve orada gözlerini şarkı söyleyen kadını sesine doğru iri iri açmış olarak dinliyorlardı. İçlerinden bazıları ağlıyordu. Bir kör nasıl ağlayabilirse öyle ağlıyordu herhalde. Gözyaşları bir çeşmeden akarcasına gözlerden aşağı süzülüyordu. Şarkı bitti, sunucu, "Dikkat, 3. sinyalde saat 4 olacak," dedi. Körlerden biri gülerek sordu. "Akşamın 4'ü mü, sabahın 4'ü mü?" Bir üşü kendi kendini rahatsız etmişti sanki.
Doktorun karısı saatini gizlice ayarlayıp kurdu. Saat akşamın 4'üydü. Aslında saatin saat olarak günün hangi anını gösterdi umurunda değildir. Birden başlar 12'ye kadar ilerler, gerisini insanlar kendi kafalarından uydururlar. Bu zayıf seslerine "Giye?" sordu koyu renk gözlüklü genç kız. "Yoksa bana mı öyle geliyor?" "Benden geliyor. Radyoda saatin 4 olduğunu duydum ve saatimi kurdum. İnsanın otomatik olarak yaptığı hareketlerden biri işte," diye ekledi doktorun karısı hemen ardından. Sonra bu tür risklere girmenin gereği olmadığını düşündü. Vakti anlamak için o gün gelen köylerin kolundaki saatlerden birine bakması yeterli olacaktı. İçlerinden biri düzgün çalışıyordu mutlaka. Yüzü siyah bantlı yaşlı adamın kolunda bir saat vardı. Ona baktı ve kendi saatinin doğru çalışını fark etti. O sırada doktor, "Anlatın bakalım dışarıda durumlar nasıl?" diye sordu. Gözü siyah banttan yanıt verdi. "Memnuniyetle ama önce oturmam gerek. Ayakta dikilemiyorum artık." Bunun üzerine körlerde olanaklar ölçüsüne bir yerlere oturdular. Bir ya da 3-4 kişi ya da daha fazla ve sustular. Sonra gözü siyah bantlı yaşlardan bildiklerini, kör olmadan önce kendi gözleriyle gördüklerini, saldırının başlangıcıyla kör olması arasında geçen birkaç gün içinde olup bitenler hakkında duyduklarını anlatmaya başladı. Başlangıçta anlatılanlar doğruysa, ilk 24 saat içinde yüzlerce körlük vakasına rastlanmıştı. Hepsi aynıydı ve hepsi aynı biçimde, aynı çabuklukta ortaya çıkıyor. Hiçbir doku bozukluğuna rastlanmıyor. Görüş alanını çok parlak bir beyazlık kaplıyor, öncesinde de sonrasında da ağrısızı olmuyordu. İkinci gün söylediklerine göre yeni vaka sayısında bir ölçüde gerileme olmuştu. Hastalığa yakalananların sayısı yüzlerden onlara düşmüştü. Buysa hükümeti en akla yakın tahminlere göre duruma yakında egemen olunacağını kesin olarak ilan etmeye itmişti. O andan başlayarak ilginç bazı yorumların dışında bu kaçınılmazdı. Çevresindekiler yaşlı adamın anlatısını dikkatle dinlemeyi bırakıp kullandığı sözcükler doğrultusunda ve aldıkları bilgileri değerlendirmek amacıyla bu anlatıyı kendi kafalarına göre yeniden düzenlemeye giriştiler. Bu beklenmedik tutum, değişikliğinin nedeni anlatıcının oldukça dikkatle kullandığı egemen olmak fiilinde aramalı, öyle ki aktarıcı olma niteliği bu yüzden neredeyse güme gidiyordu. Bu nitelik elbette önemliydi çünkü o olmasaydı dışarıda neler olup bittiğini hiç öğrenemeyecektik. Evet, o bize bunları aktarmamış olsaydı, o olağanüstü olayları hiç mi hiç bilemeyecekti. Oysa herkes bilir ki ne tür olursa olsun bir olayı betimlenmesi, can alıcı ve uygun terimlerin kullanılmasıyla önem kazanır. Konumuza dönecek olursak, hükümet başlangıçtaki varsayımını, yani şimdiye kadar eşi görülmemiş, henüz belirlenmemiş, ani etkili, kuluçka dönemi ya da gözle görünür hiçbir dış belirtisi olmayan bir virüsün yol açtığı bir salgın hastalıkla karşı karşıya bulunulduğu varsayımını bir kenara bıraktı. Ortaya konan yeni bilimsel görüşe ve bu görüşe bağlı olarak hükümetin benimsediği yönetsel yoruma göre henüz gün ışığına çıkarılmamış koşulların kendiliğinden ve tarihsiz biçimde bir araya gelmesi sonucu meydana gelmiş, buna karşın gelişmesi, bundan böyle ön belirtilerin gerilemesine yavaşlayan bir hastalık söz konusuydu ve bu hastalığın hükümetin elindeki birilere göre kısa sürede düşüş kaydedeceği ve ortadan kalkma eğilimine gireceği öngörülüyordu. Yayımlanan hükümet bildirisinde böyle deniyordu. Bir televizyon yorumcusu hastalıkla ilgili benzetmeyi yerinde bulunarak salgını ya da adı her neyse bu olayı gökyüzünde çok yükseğe fırlatılan en yüksek noktasına ulaştıktan sonra askıda kalmış gibi bir an duran yer çekimiyle ve Tanrı'nın kayırıcılığıyla hemen sonra kaçınılmaz olarak düşmeye başlayan, böylelikle de bizi içine düştüğümüz üzücü ve korkunç karabasandan kurtaran bir okla kıyasladı ve bu anımsatmayı insan ilişkilerindeki kabalığa sonra da salgına bağladı. 5-6 sözcük vardı ki büyük medya bunları sürekli olarak kullanıyor, sonunda da talihsiz köylerin görme yetinene yeniden kavuşmaları için her zaman dualar ediniyor. Bu arada da resmi ya da özel olsun örgütlü toplumun onlarla bütünüyle dayanışma içinde olduğu anımsatılıyordu. Uzak geçmişte aynı düşünceler ve benzetmeler
toplumu oluşturan insanları, yürekli iyimserliği sayesinde benzeri özlü sözlerle dönüşmüş. Örneğin eskiler, günler geçer ama hiçbiri birbirine benzemez demişlerdi. Ya da biraz yazınsal bir deyişle, hiçbir mutluluk sonsuza kadar sürmediği gibi mutsuzluk da geçicidir demişlerdi ki, bu çok değerli özlü sözler, yaşam ve mutluluk konusunda insanlara madalyonun tersini de gösterecek kadar eskiydi ve körler ülkesinde söylenmiş olsaydı herhalde, dün görüyorduk, bugün görmüyoruz, yarın yine göreceğiz biçimini alırdı. Tabii cümlenin tanısı, bu güzel sözlerin yararlı sonuçlar vermesine karşın insan aklı son anda o sonuçlara birazcık da umut katma tedbirini unutmamış gibi son bölümde hafif bir soru vurgusu taşırdı. 18. ayrım, sayfa 113. Ne yazık ki benzerlik gerektirir. Boşunaladı, kendini göstermekte gecikmedi. Hükümetin umutları ve bilim çevrelerinin öngörüleri tam anlamıyla fos çıktı. Körlük, her şeye boğarak önüne katıp götüren ani bir deniz kabarması gibi değil, kendinin toprağa kurnazca emdirdikten sonra birden bütünüyle boğan binlerce taşkın derecelik halinde yayılıyordu. Gemi azıya alan, toplumun alarma geçmesi üzerine otoriteler, katılanların çoğunu göz doktorları ile sinir doktorlarının oluşturduğu ibedi tıbbi toplantılar düzenlediler. Yapılacak düzenlemelerde kaçınılmaz olarak ortaya çıkan gecikmeler yüzünden bazı üyelerin öngördüğü kongreyi toplamaya bir türlü olanak bulunamadı. Buna karşın kimi halka açık, kimi kapalı kapılar ardında birçok kolokyum, seminer ve yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Tartışmaların yararsız olduğunun açıkça ortaya çıkması, buna ayrıca bazı ani körlük vakalarının toplantılar sırasında konuşmacıların birden kör oldum diye bağırmaya başlamasıyla belirmesinin uyandırdığı etidi eklenince gazeteler, radyo ve televizyon, yukarıda sözü geçen girişimlerin neredeyse bütünüyle sırtlarını döndüler. Tabii bazı iletişim araçları da olup biteni doğrudan aktarmaya yeterince hazırlıklı ve donanımlı olmadığından, ötekiler gibi sansasyon yaratma fırsatını her biçimiyle sonuna kadar kullanamadığından, başkalarının mutluluğunu ya da mutsuzluğunu durumun ortaya koyduğu tüm trajik öğeleri de sergileyerek canlı olarak aktaramadığından, örneğin bir göz doktorunun birdenbire kör oluşunu izleyicilere anında gösteremediğinden, bu tavrın dışında kalıp açıkça ve her bakımdan öylesi bir davranış sergilemiş oldu. Hükümet mi bir hafta içinde 2 kez strateji değiştirmekle, salgın konusundaki genel düşüncenin giderek umutsuzluğa dönüşmesinin kanıtını sergilemiş oldu. Başlangıçta körleri ve mikrop taşıyanları belirli yerlere, içinde bulunduğumuz akıl hastanesi gibi kapatarak felaketin önlenebileceği düşünülmüştü. Sonra vakaların önüne geçilemez biçimde artması, kabinenin etkili üyelerinin resmi girişimlerin bu işin altından kalkmak için yeterli olamayacağını, bunun politik açıdan kötü sonuçlar vereceğini, köyleri ailelerin kendi yanında tutmaları, zaten anap saçına dönmüş olan trafiği daha da berbat hale getirmek için sokağa salmamaları, böylelikle de henüz gözleri gören ve yapılan güven verici uyarılara pek aldırmayıp meyaz felaketin tıpkı kem göz gibi makışların temasıyla geçtiğine inanan insanların duyarlılığıyla oynanmaması gerektiğini düşünmelerine yol açtı. Gerçekten de hüzünlü, normal ya da neşeli düşüncede de. İnsanlar da hala neşeli düşecek kaldıysa, dalmış bir insan, karşıdan kendisine doğru gelen birinin yüz ifadesini birden değiştiğini, yüzünde mutlak bir dehşetin tüm izlerinin belirdiğini görürse, ardından da kaçılamaz olan o çığlığı, kör oldum çığlığını duyarsa, o insanın asabı bozulmaz da ne olur? Bu duruma sinir mi dayanır? En kötüsü de aile bireylerinin, özellikle de fazla kalabalık olmayan aile bireylerinin hepsinin kısa süre içine kör olmaları, dolayısıyla da ailede körlerle ilgilenecek, onları yöneltecek, toplumun henüz görme yetisini yitirmemiş kesiminden koruyacak kimsenin kalmamasıydı. Öte yandan istedikleri kadar iyi baba, iyi anne, hayırlı evlat olsunlar, birbirlerine yardım edemeyecek durumda oldukları da apaçık ortadaydı. Bunu yapacak olsa da, hani şu ünlü tabloda birbirlerine tutunup hep birlikte yürüyen, hep birlikte yere yuvarlanan, hep birlikte ölen körlerden farkları kalmazdı.
Bu durum karşısında hükümetin elinde hiçbir seçenek kalmamıştı. Son hızla geri adım atıp kullanılacak yapılar ve alanlar konusunda getirdiği ölçüleri genişletmek zorunda kaldı. Böylelikle terk edilmiş fabrika, ibadete kapalı ginsel yapı, kapalı spor alanı ve boş antrepo gibi yerlerden ivedi olarak yararlanma yoluna gidildi. 2 gün önce boş arazilere sahra çadırları kurmak söz konusuydu diye ekledi gözü siyah bantlı aşağıda. Başlangıçta en başlarda birçok hayır kurumu körlerle ilgilenecek, yataklarını yapacak, odalarını temizleyecek, çamaşırlarını yıkayacak, yemeklerini yapacak. Gözleri görenler için bile aksadığında yaşamı çekilmez kılan bu gibi hizmetleri görecek gönüllüler sağlamıştı. Bu zavallı iyiliksever kişiler kısa sürede kör oluyorlardı. Ya var ki en azından tarih onların yaptığı bu jestin güzelliğini önümsüz kılacaktı. O gönüllülerden buraya gelen oldu mu hiç diye sordu siyah bantlı aşağıda. Hayır diye yanıt verdi doktorun karısı. Hiçbiri gelmedi. Peki ya Kent? Trafik ne durumda diye sordu. Kendi arabasını ve onu sağlık ocağına götüren, sonra da burada gömdüğü şoförü anımsayan birinci kör. Trafik tam bir kaos içinde diye yanıt verdi gözü siyah bantlı aşağıda. Sonra olayların ve meydana gelen kazaların ayrıntılarına geçti. İlk kez bir otobüs şoförü kalabalık bir caddede giderken direksiyon başında birdenbire kör olduğunda kazanın birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açmasına karşın kimse olaya gerekli önemi vermedi. Bunun nedeni insanların benzeri olayları kanıksamış olmasıydı. Buysa toplu taşıma firmasının halkla ilişkiler sorumlusunu, kazanın sürücünün hatası sonucu meydana gelmekle birlikte bu elbette üzücüydü. Sonuç olarak o zamana kadar kalbinden hiç şikayeti olmamış bir insanı birdenbire kalp krizi geçirmesine farklı olmadığını ileri sürmeye itti. Firmamızın çalışanları diye açıkladı sorumlu kişi. Periyodik olarak sağlık denetiminden geçirildiği gibi otobüslerimizin mekanik ve elektrikli sistemleri de periyodik olarak çok dikkatli biçimde revizyondan geçirmektedir. Bu durum zaten neden-sonuç ilişkilerini doğrudan ve açık seçik ortaya koyan bir raporda firmamıza ait otobüslerin en az kaza yapan otobüsler olarak belirtilmesine de kanıtlanmıştır. Bu uzun açıklama gazetelerde çıktı. Ne var ki insanların kafalarını basit bir otobüs kazasından daha fazla meşgul edecek şeyler vardı. Ayrıca otobüsün örneğin frenleri patlamış olsaydı, sonuçta ortaya bundan daha kötü bir durum çıkmazdı. Zaten 2 gün sonra meydana gelen bir başka kazanın gerçek nedeni fren patlamasıydı. Ama dünya öyle kurulmuştu ki gerçeğin ortaya çıkması için çoğu kez önce yalanlarla maskelenmesi gerekiyordu. Bu olayda da şoförün araba kullanırken kör olduğu dedikodu yayıldı. Gerçekten olup bitene kamuoyunu inandırma olanağı bulunamadı ve bunun sonuçları da ortaya çıkmakta gecikmedi. İnsanlar başkalarının kör olması yüzünden ölmek yerine kör olmayı beklemeyi tuttuklarını söyleyerek otobüse binmekten vazgeçtiler. Bunun hemen ardından yine aynı nedenle meydana gelen, bu kez boş bir otobüsün yaptığı bir üçüncü kaza halkın zihniyetini büyük ölçüde yansıtan, "O cehennemin içine girecek bir ben mi kaldım?" gibi yorumların yapılmasına yol açtı. Böyle söyleyenler aslında ne kadar haklı olduklarını bilemezlerdi. Kısa süre sonra iç hat seferi yapan bir uçağın 2 pilotu birden aynı anda kör olunca uçak yere çakılarak yandı. Mürettebatla birlikte tüm yolcular öldü. Oysa bu kez aracın mekaniği ve elektronik sistemleri kusursuz durumdaydı. Bunun böyle olduğunu uçaktan geriye kalan tek sağlam şey olan kara kutunun incelenmesiyle ortaya çıkmıştı. Bu ölçüde bir felaket sıradan bir otobüs kazasıyla karşılaştırılamazdı tabii. Sonuçta içinde hala birazcık umut taşıyanlar o umutlarını da yitirdi ve bundan böyle tüm ülkede hiçbir motor sesi duyulmamaya başlandı. Küçük ya da büyük, hızlı ya da yavaş hiçbir tekerlek dönmedi. Eskiden trafiğin giderek Arap saçına dönmesinden yakınan insanlar, hareket halinde ya da duran araçların sürekli yolunu kesmesi yüzünden ilk bakışı ortalıkta sersem tavuk gibi dolaşan yayalar, araçlarını park edecek yer bulabilmek için ortalıkta dönüp duran sürücüler, hepsi şimdi birer yaya olmuş, eskiden yayaların yakındığı şeylerden yakınmaya başlamışlardı. Sürücüde de özgü alışkanlıklarını yerine getirip ağız dolusu küfürler ettiklerine göre
Artık rahatlamış olmaları gerekirdi ama bundan böyle kimse en kısa mesafe bile söz konusu olsa araç kullanmaya cesaret edemediğinden otomobiller, kamyonlar, motosikletler, hatta tıngır mıngır giden bisikletler kentin içine karma karışık, korkunun mülkiyet duygusuna ağır bassa anda şurada burada terk edilmiş olarak duruyordu. Bu gülünç gerçeğin simgesi de üzerinde ön dingininden yarı yüksekliğe kadar kaldırılmış bir otomobil durar vinçte. Vincin operatörü çalışırken olasılıkla bir anda kör oluvermişti. Herkesin durumu kötüydü. Körlerinki ise tam bir felaketti. Çünkü onların nereye gittiklerini, ayaklarının nereye bastıklarını bilmedene olanak yoktu. Onların terk edilmiş arabalara tek tek çarpıp bacaklarında sedıklar oluştuğunu, kiminin yere düşüp ağlamaya başladığını görünce insanın içine acıma duygusu kaplıyordu. Yardım edin de ayağa kalkayım diyordu kimi de içine düştüğü umutsuzluk yüzünden, kabalaştığında ya da doğuştan kaba olduğundan kendisine yardım eli uzatanlara küfürler savuruyordu. Rahat bırak beni, senin de sıran gelecek. Bunun üzerine yardım etmek isteyen kişi korkuya kapılıyor, iyilikseverliği yüzünden kendini hangi tehlikeye attığını birdenbire bilincine vararak oradan hızla uzaklaşıp ortalığı kaplamış kalın veya sis tabakasıdır içine kayboluyor. Belki birkaç metre ötede o da kör oluyordu. İşte dışarıda durumlar böyle diye bitirdi sözünü gözü siyah bantlı yaşlı adam. Üstelik ben bütün olup bitenin tam olarak bilemiyorum. Size yalnızca iki gözümle gördüklerimi aktarıyorum ve sözün burasında durdu. Biraz bekledik daha sonra düzeltti. Hayır, iki gözümle değil, benim zaten tek gözüm vardı. Şimdi o tek göze bile sahip değilim ya da bir gözüm var ama bir işe yaramıyor. Siyah bant yerine neden camdan bir göz taşımadığınızı size hiç sormadım. Neden? Cam göz taşıyacakmışım. Bunu bana açıklayabilir misiniz? Diye sordu gözü siyah bantlı yaşlı adam. Adet böyle. Cam göz daha estetik duruyor, üstelik daha sağlıklı. Cam gözü çıkarabilir, temizleyebilir, yeniden yerine takabilirsiniz. Ağzınıza taktığınız bir protez gibi. Elbette, kuşkusuz ama bugün iki gözünü birden yitirmiş. Yani fiziksel olarak yitirmiş demek istiyorum. Herkesin camdan iki göz sahibi olması ne işe yarardı, söyler misiniz bana? Gerçekten de hiçbir işe yaramazdı. Hepimiz sürerek kör oluyorsak, ki bana öyle geliyor. Estetik niye yarayacak? Sağlığa gelince doktor, böyle bir yerde hangi sağlıktan söz edebiliriz dersiniz? Belki de her şey gerçek kimliğine körler dünyasına kavuşur dedi doktor. Peki genç insana gediği koyu renk gözlüklü genç kız. Onlar da çünkü artık onları gören göz kalmamış olur. Aklıma bir şey geldi dedi gözlü siyah bantlı yaşlı adam. Vakit geçirmek için bir oyun oynayalım. Oynadığı şeyi görmeden nasıl oyun oynar insan diye sordu birinci körün karısı. Yapacağımız şey aslında tam olarak oyun sayılmaz. Her birimiz kör olduğumuz anda en son gördüğümüz şeyi anlatacağız. Söyleyeceklerimiz uygun olmayabilir diye uyardı bir ses. Oynamak istemeyen oynamaz. Önemli olan kafadan uydurmamak. Siz başlayın dedi doktor. Öyle yapacağım dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Ben kör gözüme baktığım sırada kör oldum. Bu da ne demek? Çok basit. Kör olan gözümün içi yanıyor gibi gelmişti bana. Bakmak için bandı çıkardım. İşte tam o anda öteki gözüm de kör oldu. Eğitici bir öykü gibi gedik kimin olduğu bilinmeyen bir ses. Yok olduğunu görmeyi reddeden bir gözün öyküsü. Ben dedi doktor. Ortaya çıkan bu salgın karşısında göz hastalıklarıyla ilgili kitaplar karıştırıyordum kendi evimde. Son gördüğüm şey kitabın üzerinde duran ellerim oldu. Benim gördüğüm son şey farklıydı. Yedik doktorun karısı. Kocamın bilmesine yardım ederken bir can kurtaranın içini gördüm. Ben başıma geleni daha önce doktora anlattım dedi birinci kör. Kırmızı ışıkta durmuştum. İnsanlar karşıdan karşıya geçiyordu. İşte tam o sırada kör oldum. Sonra önceki gün ölen adam beni evime götürdü. Onun yüzünü görmedim elbette. Bana gelince Gede ilk körün karısı. Gördüğüm son şey mendilim oldu. Evimdeydim ve ağlıyordum. Tam mendilimi gözlerime götürmüştüm ki kör oldum. Ben dedi doktorun muayenehanesindeki sekreter kız. Asansöre binmiştim.
Düğmeye basmak için elimi kaldırdım ve birden görmez oldum. Ne büyük bir bunalıma düştüğümü düşünün. Yukarı mı çıkacağımı, aşağıma mı ineceğimi bilemez durumda içeride kapalı kaldım. Kapıyı açacak düğmeyi bulamıyordum. Benimkin daha basit oldu. Gedi eczacı kalfası. İnsanların durup dururken kör olduklarını duymuştum. Ben de kör olsaydım acaba nasıl olurdu? Gedim kendi kendime. Bunu anlamak için gözlerimi yumdum. Yeniden açtığımda kör olmuştum. Bu da bir başka eğitici öykü sanki. Gedi bilinmeyen ses. Kıssadan hisse, kör olmak istersen olursun. Sustular. Öteki körler yataklarına dönmüşlerdi. Bunu yapmak aslında kolay bir iş değildi. Kendi yatak numaralarını biliyorlardı ama baştan ya da sondan saymaya başlarlarsa, 1'den 20 ya da 20'den 1'e doğru geriye sayarlarsa kendi yataklarına geldiklerinden emin olabiliyorlardı. Tek düze bir öğüt gibi sürüp giden sayma mırıltıları sona erdiğinde koyu renk gözlüklü genç kız başına geleni anlattı. Ben bir otel odasındaydım. Üzerimde bir erkek vardı. Sözün burasında sustu. Orada ne yaptığını, o anda her şeyi bembeyaz gördüğünü söylemeye utanıyordu. Ne var ki gözü siyah bantlı yaşlı adam sordu. Birden her şeyi bembeyaz gördünüz değil mi? Evet diye yanıt verdi genç kız. Belki de sizin gördüğünüz bizimkine aynı değildir. Gedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Geriye yalnızca oda hizmetçisi kalmıştı. Yataklardan birini yapıyordum. Bir genç kadın biraz önce kör olmuştu. Çarşafı havalandırıp serdim. Kenarlarını gerektiği gibi yerleştirdim ve 2 elimle sıvazlayarak düzeltirken görmez oldum. Çarşafı nasıl düzelttiğimi anımsıyorum. Çok yavaş serdiğim çarşaftı. Yorgal kılıfı değil diye bitirdi, son söylediğinin özel bir önemi varmış gibi. Herkes gördüğü en son anın öyküsünü anlattı mı diye sordu gözü siyah bantlı yaşlı adam. Başka kimse kalmadıysa ben de kendiminkini anlatacağım dedi. Kimsenin tanımadığı ses. Kaldıysa size sonra anlatır. Siz kendi öykünüzü anlatın. Benim en son gördüğüm şey bir tabloydu. Bir tablo diye yineledi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Peki nerede? Bir müzeye gitmiştim. Üzerinde kargalar uçuşan bir buğday tarlası. Serviler ve başka güneşliğinin parçalarından oluştuğu eserimini veren bir güneşin resmedildiği bir tabloydu. O tablonun bir Hollandalı tarafından yapıldığından eminim. Ben de öyle sanıyorum ama bir de yere gömülmekte olan bir köpek vardı. Zavallı köpek yarı beline kadar toprağa gömülmüştü. Ha, ona gelince olsa bir İspanyol tarafından resmedilmiş olabilir. O İspanyol'dan önce bir köpeği o durumda hiç kimse resmetmemişti. Ondan sonra da kimse etmeye kalkışmadı. Olabilir. Ayrıca bir de kuru ot yüklü, 2 atın çektiği ırmağı geçen araba vardı. Sol tarafta da bir ev. Evet. Öyleyse o ressam bir İngiliz. Olabilir ama ben öyle olduğunu sanmıyorum. Çünkü tabloda kucağında çocuk olan bir kadın da vardı. Kucağında çocuk olan kadınlar onların resmini yapmış birçok ressam var. Doğru. Bunu ben de fark etmiştim. Benim anlamadığım şey birbirinden bu kadar farklı figürlerin ve ressamların tek bir tablonun üzerinde aynı anda bulunması. Ve yemek yiyen insanlar da vardı. Sanat tarihinde öğle yemeği, ikindi kahvaltısı, akşam yemeği gösteren o kadar çok tablo var ki yalnızca bu açıklamayı da orada yemek yiyen insanların kim olduklarını çıkarmak olanaksız. Bu insanlar 13 kişiydiler. Ha, o zaman kolay, devam edin siz. Bir de çok uzun sarı saçları olan, denizde yüzen bir kabuğun üzerinde duran çıplak bir kadın vardı. Çevresinde de çok çiçek vardı. Bir İtalyan tabii. Ve bir savaş sahnesi. Yemek sahneleri ve kucağında çocuk tutan anneler gibi. Bu açıklamada da tabloyu yapan ressamın kim olduğunu bilebilmek için yeterli değil. Ölüler ve yaralılar vardı. Bu doğal, er ya da geç bütün çocuklar ölür, askerler de. Ve ürkmüş bir at. Gözleri yuvalarından fırlamış. Tamamen öyle. Atlar öyledirler. Peki sizin tablonuzun içinde daha başka hangi tablolar vardı? Bunu anlamaya zaman bulamadım, tam ata bakarken kör oldum. Korku, insanı kör eder, gedik koyu renk gözlüklü genç kız. Haklısınız, gözlerimiz görmemeye başlamazdan önce bizler zaten kör olmuştuk. Korku bizi kör etmişti. Aynı korku yüzünden körlüğümüz sürüp gidecek.
Konuşan kim dedi doktor. Bir kör diye yanıt verdi ses. Sıradan bir kör buradakiler gibi. Bunun üzerine gözü siyah bantlı yaşlı adam sordu. Körün tam olarak var olabilmesi için kaç kişinin kör olması gerekir? Bu soruya kimse yanıt veremedi. Koyu renk gözlüklü genç kız ondan radyosunu açmasını istedi, haber saati gelmişti belki. Haberler daha sonra okundu. Köyler o zamana kadar biraz müzik dinlediler. Derken koğuşun kapısında bir sürü kör belirdi, içlerinden biri. Gitarımı getirmediğime o kadar üzülüyorum ki dedi. Haberler iç açıcı değildi. Yakında bir ulusal birlik ve esenlik hükümeti kurulacağından söz ediliyordu. 19. ayrım, sayfa 121. Bölüm 9. Başlangıçta burada henüz bir avuç kör varken birbirine yabancı insanların aralarında 2-3 laf etmesinin kader yoldaşı olmalarına yetti. 2-3 laf daha edince yaptıkları tüm hataları, bazısı çok büyük de olsa, karşılıklı bağışladıkları hatalar o anda bağışlanmasa bile birkaç gün sabırla beklemenin bunun için yeterli olduğu dönemde alışıldığı üzere bizim doğan gereksime dediğimiz şeyi ivedi karşılamak. Böylelikle de bedenlerini rahatlatmak için bu zamanlı insanları her defasında iner çektiklerini izliyorduk. Her şeye karşın kusursuz eğitim almış insanlara ne kadar az rastlandığını bilerek, ayrıca utanma duygusuna en çok sahip olanların yine ufak tefek kusurlar bulunabileceğini de teslim ederek burada ilk karantinaya alınan köyleri insanoğlunun doğasındaki dışkılama gereğinin onun sırtına zorunlu olarak yüklediği haccı bilinçli ya da bilinçsiz yine de onurla taşıdıklarını kabul etmemiz gerekir. Ama şimdi yerlerde yatan köyleri saymazsak bütün yatakların 240 tane işgal edildiği şu durumda karşılaştırma, imgeleme ve eğretileme bakımından ne kadar zengin ve yaratıcı olursa olsun hiçbir imgeler burada dağlar gibi biriken pislikleri gerektiği gibi betimleyemez. Söz konusu ona yalnızca cehennemde içine günahkar ruhların atıldı, o iğrenç inlerden farkı olmayan tuvaletlerin kısa sürede aldığı durum değil. Kimi insanların başkalarına karşı yeterince saygılı davranmaması ya da bazı kişilerin birdenbire fena hale sıkıştırdıklarında koridorları ve daha başka yerleri kısa sürede kenefe dönüştürmeleri ve ara sıra çaresiz olarak başvurudan bu davranışların giderek adet haline getirilmiş olması. Söz edilen umursamaz kişine ya da altını tutamazlar, bu yaptığım şeyin hiç önemi yok, nasıl olsa kimse beni görmüyor diye düşünüyor, daha uzağa gitmeye gerek duymuyorlardı. Tuvaletlere ulaşmak her bakımdan olanaksız hale gelince köyler tüm bedensel dışkılarını alvaya bırakmaya başladılar. Yapı olarak incelikli ya da aldıkları eğitim dolayısıyla incelmiş kişiler, Tanrı'nın kutsal gününü karınlarını bastırarak ya da bacaklarını sıkarak kendini tutmakta geçirip vaktin geçmesini bekliyor, gece olduğunda da koğuşlardaki insanların çoğu uyumaya başlayınca gece olduğunu varsayıyorlardı. Aldıda ev kendilerine 30-40 santimetre karelik bir alan bulabilmek için yola koyuluyor, bunu binlerce kez çiğnenmiş bloklardan oluşan bir halıya dönüşen çok geniş bir alanda yapıyor, üstelik bunun için onlara sonsuz büyüklükteymiş gibi gelen kerteris noktası olarak yalnızca vaktiyle burada karan akıl hastalarının gövdelerinin acımasızca zarar verdiği tek tük ağaç ine daha şimdiden düzleşmiş. Ölüleri ancak örten hafif tümseklerin bulunduğu avluda kaybolma resmini göze alıyorlardı. Hoparlördeki ses günde 2 kez her zaman gün bitiminde aynı saatte kurulmuş bir çalar saat gibi artık herkesin ezberlediği önerileri ve yasakları yineliyor, temizlik malzemelerinin düzenli olarak kullanılmasının önemini belirtiyor, bu malzemeler eksildiğinde gerektiği yere haber verilebilmesi için her koğuşta bir telefon bulunduğunu bildiriyordu. Ne var ki burada gerçekten gerek duyulan araç, ortalığa yayılmış bokları temizleyecek güçlü bir arazöz, sonra muslukları ve su donanımlarını onarıp çalışır hale getirdi bir onarımcı ordusu, sonra da su, kanalizasyonlara gitmesi gereken şeyleri oralara taşıyacak bol bol su. Bunların dışında da acıma duygusu, göz, masit gözler, bizi bir yerlere götürecek, bize rehberlik edebilecek bir yardım eli bize. Şu taraftan diyecek bir ses.
Bu körler onlara yardım etmeyecek olursak yakında birer hayvana dönüşecek. İşin daha da kötüsü kör hayvanlara dönüşecekler. Bunu söyleyen Tablevar'dan ve dünyaya özgü imgelerden söz eden o yabancı sessiydi. Doktorun karısıydı. Başka deyişle gecenin ortasında kocasının yanına yatmış, başına onunla aynı yastığa koyarak şunları söylüyordu. Bu dehşet ortadan kaldırmanın bir çaresini bulmak gerek. Artık katlanamıyorum. Görmez gibi davranmayı sürdüremem. Bunun sonuçlarını düşünmelisin. Bunu yaptığında herkes seni kendi kölesi, her şeye koşan bir hizmetçi yapmaya çalışacak. Her konuda, her şeyde ilgilenmek zorunda kalacaksın. Senden kendilerine yemek vermeni, onları yıkamanı, yataklarına yatırmanı, şuraya ya da buraya götürmeni, burunlarını silmeni, gözyaşlarını dindirmeni isteyecek. Uyurken mağara çağıra seni uykundan uyandıracak, gecikirsen hakaretler edecekler. İyi ama bu zavalları gözlerinle görmeyi sürdürmemi, her zaman gözümün önünde olmalarına, buna karşın onlara hiçbir yardımda bulunamamaya katlanmamı benden nasıl isteyebilirsin? Sen zaten gereğinden fazlasını yapıyorsun. Gösterdiğim tüm çaba, gözlerimin gördüğünü onlardan saklamak olduğuna göre, onlar için ne yapıyor sayılabilirim ki? Kimi insanlar, gözlerin gördüğü için senden nefret edecektir. Curry'in bizi daha iyi birer insan kıldığını sanma. Daha da kötü kılmadı. Biz doğru yoldayız. Bunu anlamak için sıra yemek dağıtımına geldiğinde ne olup bittiğini görmeye yeter. Çok doğru. Gözleri gören kişi yiyeceklerin buradaki herkese paylaştırılması işini üstlenebilir. Bunu iyi niyette ve hakkaniyette yapabilirdi. Böylece protestler kesilir. Beni geri eden çekişmeler sona ererdi. İki körün birbiriyle kavga etmesini görmeli ne demek olduğunu anlayamazsın sen. İnsanlar arasındaki kavga öyle ya da böyle bir tür körlüktür. Bu söylediğim farklı bir şey. Doğru olduğuna inandığın şeyi yapabilirsin ama bizlerin kör olduğumuzu, güzel konuşmasını bilmeyen, acıma duygusu olmayan sırada birer kör olduğumuzu unutma. İyi yürekli körlerin acıma dolu Pitorex dünyası yok artık. Onun yerine tam anlamıyla katı, acımasız ve amansız bir körler dünyası var. Dener görmek zorunda kaldığımı bir bilebilseydin, gözlerinin görmemesini isterdin. Sana inanıyorum ama buna gerek yok. Ben zaten körüm. Bağışla beni sevgilim, bir bilebilseydin. Biliyorum. Benim yaşamım insanların gözlerinin içine bakmakla geçti. Göz belki de insan bedeninin içine hala bir ruh barındıran tek uzuvdur ve insanlar gözlerini yitirdiklerinde yarın onlara gözlerimin gördüğünü söyleyeceğim. Bunu söylediğine pişman olmazsın umarım. Evet, bunu onlara yarın söyleyeceğim. Durakladı ve son ekledi. O zamana kadar ben de onların dünyasına katılmazsam tabii. Beklenen şey bu kez de gerçekleşmedi. Doktorun karısı adeti olduğu üzere ertesi sabah erkenden uyandığında gözleri eskiden olduğu gibi her şeyi pırıl pırıl görüyordu. Koğuştaki körlerin hepsi uykudaydı. Onlara haberi nasıl vereceğini düşündü, hepsini bir araya toplayıp pat diye mi yoksa böbürlenmeden utanıp sıkılarak mı söylemeliydi? Böylesi daha iyi olurdu herhalde. Kör olmadığını onlara bunu o kadar da önemsemediğini sezerek anlatabilir. Örneğin, düşünün biraz, bu kadar körün arasında benim görme yetimi koruduğuma kim inanırdı diyebilirdi ya da gerçekten körmüş de sonradan gözleri birdenbire açılmış gibi davranırdı. Böylesi belki daha iyiydi. Bu bir bakıma ötekilere biraz umut vermek olurdu. Madem ki o yeniden görmeye başladı derlerdi. Günün birinde belki biz de yeniden görürüz. Ama madem ki öyle defolup gidin buradan da giyebilirlerdi. O da onlara kocası olmadan gidemeyeceğini, çünkü ordunun karantinaya adamış bir yerden kimsenin çıkmasına izin vermediğini söylerdi. O durumda da orada kalmasını zorunlu olarak kabul ederlerdi. Körler kötü yataklarının içinde sağa sola dönüp duruyorlar. Her sabah yaptıkları gibi bağırsaklarındaki gazları boşaltıyorlardı. Buna karşın içerideki hava giderek leş gibi kokmaya başlamadı, doyum noktasına ulaşmıştı kuşkusuz. İçeride tuvaletlerden dalda dalda yayıntı haline gelen ve insanı kusacak gibi yapan çok kötü bir koku yoktu yalnızca.
Bedenleri sürekli terleyen, sırtlarında yıkanamadıkları ve su olsa bile kendi kendine yıkanmayı beceremeyecekleri için giderek daha da partallaşıp kirlenen giysiler taşıyan ve çoğu boka bulaşmış yataklarda yatan 250 kişi vardı. Duşların çoğu bozuk, kanalizasyonlar tıkalıyken, dolayısıyla da geliklerden geri gelen pis sular duş tekneninden dışarı taşarak yayılıp koridorlardaki taşların arasına, çataklarına sızarken şuraya buraya bırakılmış birkaç sabun, çamaşır suyu, deterjan niye yarardı? Doktorun karısı kuşkuya kapılarak ne büyük bir çılgınlık bu benim yaptım diye düşündü. Beni kendilerine hizmet etmeye zorlamasalar bile bundan hiç emin değilim. Ben zaten dayanamam. Her şeyi yıkamaya, her yeri temizlemeye girişeceğim. Gücüm bunları yapmaya ne kadar yeter Tanrı bilir. Bu tek kişinin altından kalkabileceği bir yük değil. Maçtan güçle sarsılmaz gibi görünen kararlılığı, sözlerden artık eyleme geçme zamanının geldiği şu anda, burun deliklerini dolduran, gözlerini rahatsız eden çirkin gerçek karşısında giderek zayıflamaya, dağılmaya başlıyordu. Korkağın tekiyim ben diye mırıldandı öfke içinde. Kör olsaydım, misyonerlere özgü bu düşüncelerin tuzağına düşmezdim. Aralarında eczacı kafasında bulundu 3 kör ayağa kalkmış, giriş bölümünde 1. yatakhanenin önüne bırakılan yiyeceklerden bu yatakhanenin payına düşeni almaya gidiyordu. Dağıtımı gören gözlerle yapıldığı gibi yapılamadığını söylemeye gerek yok. Gerçekten de gözleri görmediği için tek bir kutuyu şaşırdıklarında köylerin en baştan başlayarak kutuları yeniden saymalarını, içinden birinin ötekilerinden daha kuşkucu olduğu için kimin ne kadar götürdüğünü öğrenmeye kalkmasını izlemek, sonunda her zaman birbirleriyle tartıştıklarını, itişip kakıştıklarını, birbirlerine kaçınmaz olarak körlemeden tokat salladıklarını görmek gerçekten yürek parçalayıcıydı. Koğuşta şimdi herkes uyanmış, kahvaltı payını bekliyordu. Bu konularda deneyim kazandıklarında oldukça uygun bir dağıtım biçimi oluşturmuşlardı. Yiyeceklerin hepsini önce koğuşun gip bölümüne, doktorla karısının, koyu renk gözlüklü genç kızın ve boyuna aynısını isteyen küçük çocuğun yataklarının olduğu yere getirip koyuyorlar. Sonra girişe en yakın yataklardan başlayarak sağdan birinci, soldan birinci yatak, daha sonra sağdan ikinci, soldan ikinci yatak olmak üzere ikişer ikişer itişip kakışmadan, ağız dalaşı yapmadan gidip oradan alıyorlar ve bu böyle sürüp gidiyordu. Dağıtım daha çok zaman alıyordu. Bu doğru. Ne var ki rahat ve huzurlu yapılması bu gecikmeyi ödünlüyordu. En baştakilere, yani en yakındakilere yiyecekler ellerinin altında olanlara sıra en son geliyordu. Şehler çocuğun dışında tabii. O her zaman koyu renk gözlüklü genç kız daha kendi payını almadan yemeğini yemiş oluyordu. Dolayısıyla genç kızın payının bir bölümü de hiç şaşmaksızın çocuğun kursağına gidiyordu. Kürlerin hepsinin başı kapıya dönüktü ve arkadaşlarının ayak sesini, yük taşıyan kürlerin o kararsız, çok farklı ayak sesini bekliyorlardı. Bununla birlikte birden duydukları, bekledikleri ses değil, koşar adım gelen ayak sesleri oldu. Oysa böyle bir davranış adımlarını nereye doğru atacağını tam kestiremeyen insanlar için büyük bir yüreksizlik sayılırdı. Soluk soluğa kalmış haberciler kapıda belirdiğinde söyleyebildikleri tek şey, "Dışarıda ne oldu ki böyle telaş içinde koştunuz?" oldu. Beklenmedik haberi içeridekilere hemen ulaştırmak için 3 kör aynı anda kapıdan içeri girmek istiyordu. Yiyeceklerimizi alıp buraya getirmemize engel oldular. Gedi işlerinden biri. Ötekiler de onun söylediğini ineledi. Bize engel oldular. Kim oldu? Askerler mi? Hayır, köyler. Hangi köyler? Burada hepimiz körüz. Kim olduklarını bilmiyoruz. Gedi eczacı kafası. Sanırım hep birlikte en son gelenlerdendi. Peki nasıl olur da yiyeceğinizi alıp götürmenize engel olurlar diye sordu doktor. Şimdiye kadar bu konuda en küçük bir sorun bile çıkmamıştı. Artık bitti diyorlar. Karnını doyurmak isteyen bundan böyle parasını ödeyecek. Yatakhanenin her yanından protestolar yükseldi. Olmaz öyle şey. Yiyeceğimizi elimizden alıyorlar. Hırsız çetesi. Utanç verici şey. Köylere kazık atan köyler. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şeye tanık olacağımı yaşımım boyunca aklıma gelmezdi. Çavuşa gidip şikayette bulunalım. Daha kararlı birisi
kendi paydana düşeni hep birlikte girip almayı önerdi. Kolay olmaz bu dedi eczacı kafası. Grup oluşturdukları izlenimini aldım. En kötüsü silahları var. Silah mı? Ne silahı? En azından sopaları var. Bana salladıkları sopa yüzünden hala kolam ağrıyor, dedi bir başkası. Bu işi dostça çözümlemeye çalışacağız, dedi doktor. Sizinle ilgili o insanlarla konuşacağım. Bir yanlış anlama olmalı. Evet, ben de sizin gibi düşünüyorum, doktor. Ama takındıkları tavrı görünce onlara inandırmamız çok zor olacak gibi geliyor bana. Yine de onlarla görüşmemiz gerek. Böyle elimiz kolumuz bağlı duramayız. Ben de seninle geliyorum, dedi doktorun karısı. Küçük grup koğuştan çıktı. Kolu ağrıyan ve görevini yaptığını düşünen körün dışında o, koğuşta kalıp ötekilerle başından geçen serüveni anlattı. Yiyecekler 2 adım ötemizdeydi ama onlara etten oluşmuş bir duvar koruyordu diyor. Hem de sopalarla diye ısrarla yineliyordu. 20. ayrım sayfa 126. Sıkı bir grup oluşturup öteki koğuşlarda kalan körlerin arasından kendilerine yol açarak ilerlediler. Girişe vardıklarında doktorun karısı onlarla diplomatik bir görüşme yapmaya olanak bulunmadığını, bunun hiçbir zaman gerçekleştirilemeyeceğini hemen anladı. Giriş bölümünün ortasında yüz takım körler ellerinde sopalarla ve süngü ya da kartu gibi ileri uzattıkları karyola gemirleriyle yiyecek kasalarının çevresini sarmış, kendinin umutsuzca kuşatan körlere karşı direniyordu. Körlerden bazıları ellerini kollarını kendilerine siper ederek bir açıklık, tedbirsizlik yüzünden kapatılmamış bir gedik bulma umuduyla bu savunma hattını becerisizce dermeye çalışırken, başkaları rakiplerinin bacaklarını dolanıncaya kadar emekleyerek ilerliyor, karın boşluklarına sivri demirler batırılıyor, tekmeleniliyorlardı. Körlemeden atılan kör dayağı yiyorlardı yani. Bu tabloda protestolar ve öfkeli bağırışmalar da eksik değildi tabii. Yiyecek payımızı istiyoruz. Ekmeğimizi elimizden alamazsınız. Serseriler. Bu yaptığınız iğrençlikten başka bir şey değil. Karabasan görüyoruz sanki. Saf ya da düşüncesiz biri. İşe. Polis çağırmalıyız demeye kadar vardırdı. Burada içimizde belki polisler de vardı bildiğiniz gibi. Körlük insanların ne mesleğine ne de işgal ettiği makama bakar. Ne var ki kör bir polis ile sonradan kör olmuş bir polis arasında fark vardır. Dadadığımız 2 polise gelince onlar ölmüş ve büyük güçlüklerle gömülmüşlerdi. Kim olursa olsun bir otoritenin bu deliler evine gelip bozulan barışı yeniden kuracağı, adaleti yeniden sağlayacağı, ginginliği geri getireceği gibi saçma umuda kapılan kör bir kadın ana kapıya olabildiğince yaklaşarak havaya bağırdı. İmdat, yiyeceklerimizi çalıyorlar. Askerlerde kapı duvardı. Çavuşun burayı denetime gelen bir yüzbaşıdan aldığı buyruk katı ve kesindi. Birbirlerini öldürmeleri bizim için daha iyi. Hiç olmazsa sayılar azalır. Kadıncağız eskiden burada kalan deliler gibi mağazını yırtarcasına bağırmayı sürdürüyordu. O da neredeyse delirmişti ama onunki yalnızca bunalımdan kaynaklanıyordu. Solunda boşuna bağırdığını anlayarak sustu. Hıçkırıklar içine geri döndü ve ne tarafa yöneldiğini kestiremediğinden çıplak başının üstüne bir sopa yiyip boyu boyunca yere uzandı. Doktorun karısı onu kaldırmak için koşmak istedi ama ortalık öyle karışmıştı ki 2 adım bile atamadı. Yiyecek paylarını istemeye gelen körler daha şimdiden mozgun haline geri çekilmeye başlamış, yönlerini bütünüyle yitirmiş, birbirlerine çarpıp tökezliyor, yerlere düşüyor, ayağa kalkıyor, yeniden düşüyorlardı. İçlerinden bazıları ayağa kalkmaya bile davranmıyor, yere yüzüstü kapanıp acılar içinde tükenmiş, kahrolmuş durumda öylece kalıyordu. Doktorun karısı, haydut çetesini oluşturan körlerden birinin cebinden birden bir tabanca çıkararak havaya doğrulttuğunu gevşetle gördü. Tabancadan çıkan mermi, tavanda büyükçe bir alçı tabakasının kopup zavallı insanları kafalarında paralanmasına neden oldu. Buysa paniği daha da arttırdı. Kör adam bağırdı. Kesin sesinizi. Tek bir söz bile etmeyin. İçinizden biri sesini yükseltmeye kalkacak olursa ateş ederim. Canınız cehenneme. Sonra da ah vah et demeyin. Körler kımıltısız kaldı. Tabancalı adam konuşmasını sürdürdü. Size söylenen şeyden geri dönüş yok.
Bugünden başlayarak yiyecek dağıtımını biz yapacağız. Kimse dışarı çıkıp payını aramaya kalkışmasın. Hepinizi uyarıyorum. Girişe nöbetçiler koyacağız. Buyruklara karşı çıkacak olursanız sonuçlarına katlanırsınız. Şu andan başlayarak yiyecekler para ile satılacak. Karnını doyurmak istenin bunun bedelini ödemesi gerek. Neyini ödeyecek diye sordu doktorun karısı. Sessizlik istiyorum dedi size. Giye homurdandı, eli tabancalı da. Sinan'ı sağa sola sallayarak. İçimizden birisinin konuşması gerek. Nasıl davranacağımızı bilmek isteriz. Yiyeceklerimizi nereden alacağız? Hep birlikte mi yoksa teker teker mi? Bu kadın kurnazlık ediyor dedi o gruptaki köylerden biri. Onun bulunduğu yöne ateş edersen bir vaaz kesilmiş olur. Görebilseydim göbeğinin ortasında çoktan bir kurşun sıkmış olurdum. Sonra herkese seslenerek, "Şimdi hemen yatakhanelerinize dönün, yoksa ateş ederim. Yiyeceklerinizi içeri getirdiğimizde ne yapmanız gerektiğini size söyleriz." "Peki, ya ödeme?" diye sordu doktorun karısı. "Bir sütlü kahve ile bir bisküvi bize kaçamar olacak." "Bu karı gerçekten kaşınıyor," dedi aynı ses. "Bırak sen, ben onunla ilgilenirim," dedi öteki ve sesinin tonunu değiştirerek. Her koğuş aralarından 2 sorunu seçecek. Bu kişiler para edecek öteberiyi, üzerinize bulunan para, mücevher, yüzük, bilezik, küpe, saat gibi her türlü değerli eşyayı toplamakta görevli olacak ve bunları bizim bulunduğumuz sol taraftaki 3. koğuşa getirecekler ve size bir dost nasihatı. Bize numara yapmaya kalkmayın. İçinizden bazılarının üzerindeki değerli eşyalardan bir bölümünü saklayacağını biliyoruz. İnanın bana bu çok kötü bir fikir. Bize getirdikleriniz gözümüze yeterli gözükmezse o zaman yapacağınız şey çok basit olacak. Yemek falan yemeyecek, kağıt paralarınızı çiğnemekle ve öteki eşyalarınızda kemirmekle yetinip eğleneceksiniz. Sağ taraftaki 2. yatakhaneden bir kör sordu. "Peki nasıl olacak? Elimizdekilerin tümünü bir defada mı vereceğiz yoksa yiyecek aldıkça mı ödeme yapacağız?" "Anladığıma göre kendimi iyi ifade edememişim," dedi iri tabancalı adam gülerek. "Önce ödeyecek, sonra yiyeceksiniz. Sizin söylediğinize gelince, yani yediğinizin parasını ödemeyi gelince, bu çok karmaşık bir muhasebeyi gerektirir. En iyisi ödemeyi bir defada yapmak. Bu sayede biz de sizlerin ne kadar yiyeceği hak ettiğinize karar verebileceğiz ama size bir kez daha uyarıyorum. Ne olursa olsun elinizdekileri bizden gizlemekten sakının. Çünkü bu size çok pahalıya mal olur. Sonradan size karşı dürüst davranmadığımızı söylemek istemiyorsanız elinizde avucunuzda ne varsa bize verin. Daha sonra yapacağımız sıkı denetim sırasında en küçük bir şey bulursak vay halinize. Şimdi hepiniz defolup gidin buradan hem de çabuk." Elini kaldırıp bir kez daha havaya ateş etti. Tavanda bir parça daha alçı düştü. "Ve sen," dedi eli tabancalı adam, "senin sesini hiç unutmayacağım." "Ben de senin yüzünü," diye yanıt verdi doktorun karısı. Bir körün görmediği bir yüzü unutmayacağını söylemesinin ne kadar saçma olduğunu kimse farkına varmadı. Körler olabildiğince çabuk geri çekilmişler, kapıyı arıyorlardı. Kısa sürede sonra 1. koğuştaki köyler arkadaşlarını durumdan haberdar ediyorlardı. Kulağımıza çalınanlara bakacak olursak, şimdilik onlara baş eğmekten başka çaremiz olduğunu sanmıyorum, dedi doktor. "İşin en kötüsü de silahlı olmaları." "Biz de silah bulabiliriz," dedi eczacı kafası. "Evet, ağaçların dallarını koparabiliriz. Uzanabileceğimiz yükseklikte dal kaldıysa tabii. Bir de becerebilirsek karyola demirlerini kullanabiliriz. Ama onların elinde en azından bir tane ateşli silah var." "Ben sana ait olan hiçbir şey o orospu çocuğu köylere vermem," dedi bir ses. "Ben de," diye ona katıldı bir başkası. "Tamam, ya hep birlikte veririz ya hiçbirimiz vermeyiz," dedi doktor. "Seçeneğimiz yok," dedi doktorun karısı. "Üstelik bize orada dayatılan kuralın burada da geçerli olması gerekir. Ödemek istemeyen ödemez. Bu onun hakkı. Buna karşılık da karnını doyuramaz. Çünkü kendi karnını hiçbir biçimde başkalarının zararına doyuramaz." "Hepimiz vereceğiz. Hem de her şeyimizi," dedi doktor. "Peki ya verecek bir şey olmayanlar," dedi eczacı kafası.
O durumda olanlar da başkalarının onlara verdikleriyle karnını doyurur. Çünkü bir büyüğümüzün dediği gibi herkes yeteneğinin el verdiği ölçüde gereği kadar alır. Bir sessizlik oldu. Ardından gözü siyah bantlı yaşlı adam sordu. Kime sorunu seçeceğiz? Ben doktoru seçiyorum dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Oylamaya gitmek gerekmedi. Herkes aynı fikirdeydi. 2 kişi olmamız gerekiyor diye anımsattı doktor. Gönüllü var mı diye sordu. Başka aday yoksa ben varım dedi birinci kör. Çok iyi, öyleyse toplamaya başlayalım. Bize bir torba, bir çanta ya da bir valiz gerekiyor. Hangisi olsa iş görür. Ben şunu boşaltabilirim dedi doktorun karısı ve hangi koşullar altında yaşayacağını bilemediğinden içine güzellik malzemeleriyle bir sürü kıvır zıvır doldurduğu çantayı boşaltmaya başladı. Buraya başka bir dünyadan gelmiş şişeler, kutular ve tüpler arasında sivri uçlu uzun bir makas vardı. O makası oraya koyduğunu anımsamıyordu ama oradaydı işte. Doktorun karısı başını kaldırdı. Körner bekliyordu. Kocası birinci körün yatağına gitmiş onunla gevezelik ediyordu. Koyu renk gözlüklü genç kız şehla çocuğa yemeğin gecikmeden geleceğini söylüyordu ve yerde bir başucu masasına arka tarafına doğru itilmiş, üzerinde kan lekeleri bulunan bir kadın bağı duruyordu. Koyu renk gözlüklü genç kız onu görmeyen gözlerden saklamak istemişti sanki. Doktorun karısı makasa bakıyor ve makasa neden öyle baktığını düşünüyordu. Nasıl öyle? Öyle işte. Ama bakışının nedeni sezemiyordu bir türlü. Gerçekten de avuçlarının içine yatan o 2 nikel bıçaklı, sivri ve parlak uçlu, uzun, basit makas hangi nedeni gizliyor olabilirdi? Buldun mu diye sordu kocası. Evet, Gedye ve arkasına götürdü öteki eliyle makası saklarken boş çantayı kocasına uzattı. Neyi var diye sordu doktor. Hiç diye yanıt verdi kadın. Görebileceğim bir şey yok. Sesim seni şaşırtmış olmadı. Hepsi bu. Giyebilirdi pekala. Doktor birinci körle birlikte o yöne ilerleyip duraksayan elleriyle çantayı aldı. Ve neyiniz varsa hazırlayın. Toplamaya başlayacağız dedi. Kadın önce kendi kolundaki sonra kocasının kolundaki saati çıkardı. Kulağındaki küpeleri aldı. Yakut taşlı küçük yüzüğünü, boynunda taşıdığı altın zinciri, alyansını, kocasının alyansını çıkardı. Bunları çıkarmak zor olmadı. Parmaklarımız incelmiş diye düşündü. Çıkardıklarının hepsini çantanın içine koydu. Sonra sıra paralara geldi. Farklı değeri olan kağıt paralarla biraz bozuk paraya. Hepsini koydum dedi. Emin misin diye sordu doktor, iyice bakın. Üstümüze taşıdığımız değerli sayılabilecek şeyler hepsi bu kadar. Koyu renk gözlüklü genç kız değerli eşyalarını hazırlamıştı bir de. Onlarınkinden fazla olarak 2 bileziği, eksik olarak da bir tek alyası vardı. Doktorun karısı kocasıyla birinci körün kendisine sırtlarını dönmeden koyu renk gözlüklü genç kızın şeyhler çocuğa doğru eğilmesini bekledi. Beni annenmiş gibi düşün diyordu genç kız. Hem senin için hem de kendim için ödeme yapacağım. Doktorun karısı daha sonra ipteki duvara kadar geriledi. Ona da öteki duvarlarda da olduğu gibi çakılı duran çiminer, kancalar vardı ve bunlar eskiden burada kalan akıl hastalarının kimi de hangi değerli eşyalarını ya da fantezilerini asmaya yarıyordu. Erişebildi, en yüksek kancayı seçip makasa astı. Sonra gelip yatağına oturdu. Kocasıyla birinci kör ağır ağır kapıya yönelmişler. Sağdan soldan kendilerine birilenleri toplamak için zaman zaman duruyorlardı. Bazı körler utanç verici biçimde soyulduklarını söyleyerek protesto ediyordu ve işin gerçeği de buydu. Başka körler de ellerindekini. Sonuçta bu dünyada mutlak olarak sahip olduğumuz hiçbir şey bulunmadığını düşünürcesine bir tür umursamazlık içinde veriyordu ki bu da öncekilerden geri kalmayan çok önemli bir gerçekti. Toplamayı bitirip koğuşun kapısına vardıklarına doktor sordu. Hepimiz her şeyimizi verdik mi? Duruma kabullenmiş birçok ses evet dedi. Geriye kalanlar sessizliklerini korudu. Bunu yalan söylemiş olmamak için mi yaptıklarını zamanı gelince öğreneceğiz. Doktorun karısı gözlerini makasa doğru kaldırdı. O kadar yüksekte bir kanca asılı durduğunu görmek onu şaşırttı. Makas orayı kendi elleriyle asar o değildi sanki. Sonra içinin ta gerininde bir yerde kendi kendine makası yanına almış olmakla çok iyi ettiğini söyledi.
Bundan böyle erkeğinin sakallarını düzeltip onu daha düz bir görünüşlü kılabilecekti. Çünkü bildiğimiz gibi içinde yaşadığımız koşullarda bir erkeğin normal olarak tıraş olması kesinlikle çok zordu. Gözlerini kapı yönüne yeniden çevirdiğinde iki adam koridorun loşluğunda kaybolmuş, yiyecekleri yemeklerin bedelini ödeme buyruğu aldıkları son taraftaki 3. koğuşa doğru ilerliyordu. Bugünkü yemeğin, yarınkinin de belki de bütün hafta yiyecekleri yemeğin. Peki ya sonra? Bu sorunun yanıtı yoktu. Elimizde avucumuzda bulunanlar hepsi bu çantanın içinde. 22. ayrım, sayfa 136. Bölüm 10. Gözü siyah bantlı yaşlı adam, çabuk bozulur oluşu ve herkesin bildiği gibi yararlı kullanım süresinin kısıtlılığı yüzünden taşınır radyonun yiyecek karşılığı verilecek değerli eşya listesine girmeyeceğini düşünmüş, radyonun kullanılabilirliğini önce içinde pil olmasını, sonra da bu pillerin dayanma süresine bağlamıştı. Çıkan boğuk seslere bakılırsa o küçük kutudan bundan böyle pek bir şey beklememek gerektiği ortadaydı. Dolayısıyla gözü siyah bantlı yaşlı adam ana haber bültenlerini bundan böyle yüksek sesle dinlememeye karar verdi. Bu kararı sol taraftaki 3. koğuşa kalan körlerin farklı bir amaçla mutlaka başına üşüşeceklerinden korkmaktan çok. Aygıt'ın maddesel değeri yüzünden değil. Bir diğeri olmadı. Çok kısa bir süre sonra da hiç kalmayacağı yukarıda açıklanmıştı. O anda çok yüksek oda kullanım değeri dolayısıyla almıştı hiç kuşkusuz. Ayrıca tabancanın bulunduğu yerde büyük bir olasılıkla pil de bulunurdu. Yüzü siyah bantlı yaşlı adam çevresindekilere haberleri bundan böyle yatağında başını yorganın altına iyice gömerek dinleyeceğini, ilginç bir haber duyduğu anda da bunu onlara ileteceğini duyurdu. Koyu renk gözlüklü genç kız, hiç olmazsa ara sıra biraz müzik dinlemesine izin vermesini rica etti. Müziğin varlığını yalnızca unutmamak için diyerek kendini haklı göstermeye kalktı. Ne var ki yaşlı adam. Önemli olan dışarıda neler olup bittiğini öğrenmek. Müzik dinlemek isteyen bunu kafasının içindeki müzikleri anımsayarak yapabilir. Bellek denen şey bunun için var diyerek kesinlikle ödün vermedi. Yüzü siyah bantlı yaşlı adam haklıydı. Radyodan dinlenen müzik ancak kötü bir anına yapılabileceği gibi insanın kulak zarlarını tırmalıyordu. Bu yüzden de haber saatini beklerken ses düğmesini olabilen en düşük düzeyde tutuyordu. Haberler başlayınca da sesi biraz açıp söylenenlerin tek bir hecesini kaçırmamak için kulak kesiliyordu. Sonra haberleri kendi ifadesiyle özetleyerek en yakındaki komşularına aktarıyordu. Böylece haberler yataktan yatağa bir alıcıdan ötekine geçerken aktarılan bilginin önemi her alıcının iyimserlik ya da kötümserlik derecesine göre artmış ya da eksilmiş olarak yavaş yavaş koğuşu dolaşıyordu. Söz konusu aktarım, spikerin sesi kesilip gözü siyah bantlı yaşlı adam artık bilgi iletmemeye başlayıncaya kadar sürdü. Bu durum radyo arızalandı ya da piller bittiği için meydana gelmemişti. Yaşam deneyimi ve insan yaşamları zamana egemen olunamayacağını açık seçik kanıtlıyordu. Bu küçük aygıt daha uzun süre dayanamayacağı benziyordu ama spikerin sesi radyo kadar da dayanmadı. Meraklı körlerin hain baskısı altında geçen bu ilk gün boyunca gözü siyah bantlı adam vaktini haberleri dinleyip çevresine aktarmakta geçirmiş, iyimser resmi kehanetleri açık seçik yanlışlığını kendi iradesiyle göz ardı etmişti ve gecenin bir hayli ilerlemiş şu saatinde başını yorganın altından çıkararak radyonun içindeki pillerin artık iyice zayıflamış olması yüzünden spikerin çok zayıf çıkan sesini duyabilmek için kulağına hoparlöre yapıştırmıştı birden adamcağızın. "Kör oldum!" diye bağırdığını, ardından mikrofona sert bir cismin çarptığını, bir takım karmaşık seslerin, bağırışmaların çıktığını duydu, sonra da birden sessizlik oldu. Aygıtıyla yakalayabildiği tek istasyon susmuştu. Yaşlı adam sesin geri gelmesini, haberlerin devamını bekliyormuş gibi ölüm sesine gömülmüş küçük kutuyu kulağına yapışık tutmaya uzun süre devam etmişti. Bununla birlikte aygıttan artık ses çıkmayacağını seziyor, hatta biliyordu. Beyaz felaket yalnızca spikeri kör etmemişti. Havada uçuşan tozlar gibi yayılarak kısa sürede radyo istasyonundaki tüm personele de sırayla bulaşmıştı.
Gözü siyah bantlı yaşlı adam bunun üzerine elini gevşetti ve radyo yere düştü. O anda ipten kazıktan kurtulmuş körler gizlenen mücevherleri aramak için yatakhaneyi basmışlardı. Portatif radyoları değerli eşya listesine neden almadıklarına mantıklı bir kanıt bulmuşlar duygusuna kapılmıştı. Gözü siyah bantlı yaşlı adam içinden geldiği gibi doya doya ağlayabilmek için yorganını başına çekti.